Ma teyze, o cadı hala gitmedi mi? Bayan Sun, ne olursa olsun, o senin kendi torunun. Gerçekten bu kadar acımasız olup bir kez bile bakmayacak mısın? Hadi oradan. O rezil kız nikahsız hamile kalıp tüm Sun ailesinin onurunu ayaklar altına aldı. Bir de onu kabullenmemi mi bekliyorsun? Asla olmaz. Konuşan da kim? Biri beni mi dövüyor? Neden her yerim bu kadar çok acıyor? Bu da ne? Aman tanrım. Bu benim bebeğim mi? Rüya görmüyorum değil mi? İnanamıyorum. Bu bir rüya değil. Başka bir boyuta geçtim. Hem de hamile bir kadının bedenine. Sanırım laboratuvarımdaki patlama yüzünden kendimi bu eski zamanda buldum. Lanet olsun. O kadar çok yüksek teknolojili ilaç geliştirdim ki insanlık için büyük işler yapmış sayılırım. Bunu bana nasıl yaparlar? Şimdi anladım. Bu bedenin asıl sahibi Sun Mengxia ve Chang'an Markiz Malikanesi ile Sun ailesinin en büyük kızı. Evlenmeden hamile kaldığı için ailesi tarafından terk edilmiş. Dahası Sun ailesi daha önce Beydi'de sürgündeymiş. Şimdi yeni imparator herkesi affettiği için ailesiyle birlikte bağışlanmış. Şu an başkente dönme yolundalar. Yoksa laboratuvarım da benimle birlikte buraya mı geldi? Harika. İçeri girmek istiyorum. Açıl susam açıl. Sistem. İçeri girmem lazım. Kahretsin. Belli ki bünyen çok zayıf. Ben de çok fazla bedel ödedim. Üstelik ortam da çok kötü. İkimiz de burada bittik herhalde. Keşke laboratuvarımdaki o ilaçlar burada olsaydı. İşte o zaman kurtulurduk. Gerçekten kurtuluş yolu varmış. Bebek, sana da hissettireyim gelecek teknolojisinin gücünü. Gel buraya. Kocacığım, o pis küçük kızdan uzun zamandır ses çıkmıyor. Gidip bir baksak mı? O mendebur kız, umrumda bile değil. Düşünüp taşındım da vaktiyle onu satın alırken hayli para dökmüştük. Şimdi gitmesi yazık olur. Aslında işini oldukça hızlı yapıyor. Onu geri götürüp hizmetçi yaparız. Maaş vermemize de gerek kalmaz. Haklısın aslında. Hadi git bir bak, yanına da yiyecek bir şeyler al, sakın gitmesine izin verme. Tamam. Doğum bitti mi? Erkek mi yoksa kız mı? Erkek. Hadi ye şunu. Sakın bitkin düşme. Ayrıca yarın yağmur durunca yola koyulmamız gerek. Sakın seni bekleyeceğimizi düşünme. Yarın siz önden gidin. Benim birkaç gün dinlenmem lazım. Olmaz. Bizimle birlikte gelmek zorundasın. Bu kadın gerçekten onun öz annesi mi? Şu anki halim yola çıkmaya uygun değil. Kendimi biraz toplayınca size yetişeceğim. Bu edepsiz kız nasıl olur da aniden bana karşı gelebilir? Bence sözümü dinlesen iyi olur. Senin nüfus kaydın ve belgelerin hep bizim elimizde. Eğer bizimle gelmezsen
Kayıtsız biri sayılırsın. Kaçak bir suçlu olarak yakalanırsın. Az kalsın buranın antik zamanlar olduğunu unutuyordum. Evli olmayan kadınların kendi başlarına kimlik almaları imkansız. Olmaz. Sun ailesi tarafından baskı altına alınamam. Kendime ait bir kimliğim olmalı. Bu çocuğun babası kim acaba? Onu bulabilsem bir şeyler yapabilirdim. Neden burası bu kadar yoğun metalik kokuyor? Kızım, burada mı doğum yaptın? Gözleri çok tanıdık geliyor. Son 6 aylık hafızamı kaybettim. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Efendim, vücudunuz daha fazla yağmurda kalamaz. Zayıf düşmemeniz için şuralarda bir yere sığınmamız gerek. Bu adam neden bu kadar tanıdık görünüyor? Ancak eski anılarımda böyle biri yok. Siz de kimsiniz? Yoldaydık. Yağmurdan kaçmak için geldik. Kızım, bu benim elbisem. Eğer küçümsemezsen üstüne giyebilirsin. Bir de bu battaniye var. Bununla bebeğini sarabilirsin. Çok teşekkür ederim teyze. Bir şey değil. Kızım, bu senin ilk çocuğun mu? Evet teyze. Henüz pek alışamadım. Gel, sana yardım edeyim. Bu anne ve çocuk böyle zor şartlarda bile hayata tutunmaya çalışıyorlarken benim vazgeçmek için ne sebebim var? Madem laboratuvardan ilaç alabiliyorum, acaba içeriye bir şeyler de koyabilir miyim? İçeri koy. İşte bu. Acaba bebeğimle ben oraya girebilir miyiz? Sonra bir ara denemeliyim. Neler oluyor? Efendim, inanılır gibi değil. Bu devrin güvenliği bu kadar mı kötü? Wudan, çabuk efendiyi koru. Bu da ne? Ne kadar da güçlü bir şey. %75'lik sülfürik asit çözeltisi, korktun mu? Geç kaldım efendim. Lütfen beni cezalandırın. Önemli değil. Bu kadın sıradan biri değil, hamleleri de oldukça sert. Yardımınız için teşekkür ederim matmazel. Az önce siz de bana yardım ettiniz, ödeşmiş sayılırız. Gün ağarmak üzere nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Başkente. Bu harika. Burası artık güvenli değil. Birlikte gitmeye ne dersiniz? Asıl seninle gitmek güvenli değil, tamam mı? Teşekkür ederim efendim. Ancak ailem hemen şurada. Hava aydınlanınca beraber yola çıkacağız. Demek öyle. O halde burada ayrılıyoruz. Wudan, siz hazırlıkları yapın. Emredersiniz.
Görünüşe bakılırsa yola çıkmadan önce ilk önce bezleri yıkamam gerekecek. Doğru ya. Herkes uyuyorken, hazır vakit varken laboratuvara girip giremeyeceğime bakmalıyım. İçeri girmek istiyorum. Olmuyor. Mutlaka içeri girmeliyim. Görünen o ki bu laboratuvara benden başka hiçbir canlı giremiyor. Bütün ekipmanlar tam takır yerinde. Bu gerçekten harika. Neredeyse asıl meseleyi unutuyordum. Seni haylaz kız. Nereye kayboldun sen? Hiçbir yerde bulamadım seni. Daha dün gece can çekişiyordun, şimdi ise her yerde koşuşturuyor musun? Rol yaptığını biliyordum zaten. Baktıkça bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum. Bu kadın gerçekten bu bedenin öz annesi mi? Onunla aralarında en ufak bir benzerlik bile yok. Ne bakıyorsun öyle haylaz? Anne, yoksa benim için mi endişeleniyorsun? Tamam, yeter. Kahvaltını yap ve hemen yola çıkalım. Bunu içeri koy. Sezgilerim beni yine yanıltmadı. Bu beden gerçekten Bayan Chen'in öz çocuğu değil. Okuduğum romanlardaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu yeşim taşı kesinlikle geçmişimle bir bağlantıya sahip. Şimdilik başkente geri dönüp duruma bir bakalım. Hey, sana oraya oturmanı kim söyledi? Yeni doğum yaptım. Mutlaka bir arabaya binmem lazım. Yoksa hastalıktan kurtulamam. Daha ben bilmiyorum. Seni küçük cadı. Buna layık olduğunu mu sanıyorsun? Çocuk doğurunca cesaretin mi arttı? Anne, benim Sun Mengsa olduğuna emin misin? Seni pislik! Sen Sun Mengxia değilsen başka kim olabilirsin ki? Öyle mi? Ben de sanmıştım ki sizin ailenizden değilim. Aksi halde bana nasıl bu kadar merhametsiz davranabilirdiniz? Bunlar hep senin edepsizliğin yüzünden. Utanmaz kadın. Gerçekten öyle mi? Yoksa o zamanlar sizin Sun ailesi olarak kendi çocuklarını sürgün acısından kurtarmak için başkalarının çocuklarıyla değiştirdiğiniz için mi? Bu hükümdarı aldatma suçudur. Eğer majesteleri öğrenirse acaba hala Sun ailesini bağışlar mı? Kes sesini. Neler saçmalıyorsun sen? Acaba bu kız bir şeyler mi biliyor? Tüm gün boş boş konuşacağına şu küçük canavarına düzgün bak. Çekil şuradan. Neler oluyor burada? Baba bunu kasten yapmadım. İnanmıyorsan anneme sor. Her şey bir kazaydı. Sen yıkıl karşımdan. Büyük anne gerçekten niyetim bu değildi. Suçlayacaksan o aptal katırı suçla. Başkente döndüğümüzde o koskoca malikanede seni cezalandırmanın elbet bir yolunu bulacağım. Belli ki kendi canından olmayınca canı yanmıyor. Hepsi sıcak odalarda kalıyor.
Ama yeni doğum yapmış bir kadını ve bebeğini odunluğa mahkum ediyorlar. Alçaklar. Sana gerçekten çok üzülüyorum. Benimle birlikte laboratuvarda uyuyamayacaksın. Doğru ya, biraz bekle bakalım. İyi ki eskiden laboratuvarda öğle uykusu alışkanlığım varmış. Bir dakika. Yoksa depom da benimle birlikte buraya mı geldi? Gübreler, yemler ve tohumlar hepsi burada. Bu gerçekten harika. Artık o antik çağ insanlarıyla tanışma vakti geldi. Elimdeki bu malzemelerle inanıyorum ki antik çağda kesinlikle büyük bir servet kazanacağım. Şimdi herkesin nüfus kayıtlarını güncelliyorum. Ayrıca majesteleri merhamet göstererek Sun ailesinin Changqing sokağındaki konağını iade etti. Yani sadece konak mı iade edildi? Peki ya diğer mallar ve asalet unvanı tamamen mi gitti? Çok güzel hayaller kuruyorsunuz. Hanımefendi, işte Changqing sokağın tapusu ve yenilenmiş nüfus kayıtları. Buyurun. Efendim, şunu sormak istiyorum. Ben dışarıdan gelin gelen bir kadınım. Benim kaydımı Sun ailesinden ayırmanız mümkün mü? Seni kötü kız, evden ayrılmayı mı düşünüyorsun? Senin gibi biraz albenisi olan ve tek bir kuruşu dahi olmayan biri bu Çangan şehri içinde 3 gün bile geçmeden yok olur gider. Sun ailesinden ayrılınca nasıl hayatta kalacaksın merak ediyorum. Size zahmet olmasın. Para kazanmak için birçok yolum var. Sizden ayrıldığımda kesinlikle çok daha iyi bir hayat süreceğim. Sun ailesinden kurtulmak mı istiyorsun? Asla olmaz. Seni 10 yılı aşkın bir süredir büyüttüm. Şimdi sıra bana olan borcunu ödemeye geldi. Sakın kaçmaya çalışma. Doğru hatırlıyorsam kanuna göre eğer evde erkek yoksa bir kadın tek başına hanesini ayıramaz. Ne? Bu sömürücü aileden hiçbir zaman kurtulamayacak mıyım? Veliaht Prens Tank, kontrol etmemi istediğiniz nüfus kaydını bulup sizin için çıkardım. Kayıtlarınız halledildi. Hadi hemen gidin buradan. Ayak altında dolaşmayın. Pis kız, ne diye bakınıyorsun? Yürüsene. Kalk da gidelim, haydi. Beni hatırlıyor musun? Sana yardım etmiştim. Hatırlıyorum. Defol buradan. Sen bedel ödemek mi istiyorsun? Önemli birini rahatsız etmeye nasıl cüret edersin? Seni hatırladım. Matmazel, bir isteğin mi var? Bana bir iyilik yapar mısın? Onlar ailem olsa da hayatımı her şekilde zora sokuyorlar. Beni satın alabilir misin? Ne kadar para isterlerse istesinler, zamanı gelince tüm o parayı sana en kısa sürede geri ödeyeceğim. Yalvarırım sana. Demek ailesi sizsiniz. Lordum, o sizi rahatsız etti. Ama bunun bizimle bir ilgisi yok. Malikanemizde bir hizmetçi açığı vardı. Görünüşü de fena değil. Bu iş için gayet uygun görünüyor. Bu paraya tapan yaşlı cadı tek istediği benden fayda sağlamak. Eğer fiyat yeterince yüksek olursa kesinlikle kabul edecektir. O benim öz kızım. Her ne kadar bazen yaramaz olsa da onu gerçekten satarsam bir anne olarak yüreğim Satmıyor musun? satıyorum. Tabii ki satıyorum. Sadece bu çocuk çocukluğundan beri çok çalışkandır. O zamanlar Beydi'deyken iş ne kadar ağır ve yorucu olursa olsun tek başına 2 kişinin işini yapardı.
Gerçekten çok beceriklidir. Bu yüzden Yani daha fazla para mı istiyorsun? Bir fiyat söyle. 100 gümüş. Tamam, Wudan. Anne. Çok teşekkürler lordum. Bu kızı yanınıza alabilirsiniz. Hadi git artık. Artık özgürsün. Nereye gitmeyi planlıyorsun? Henüz kalacak bir yerim yok. Bu hanımefendi için bir nüfus kaydı oluşturun. Ama evinde yetişkin bir erkek yok. Oğlu bir erkek değil mi? Ah, evet, haklısınız. Hemen hallediyorum. Fakat işlemler biraz uzun sürebilir. Belki 2 gün sürecektir. Git ve hallet. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Parayı size en kısa zamanda geri ödeyeceğim. Peki şimdi nerede kalacaksın? Henüz bilmiyorum. Önce bir han bulup sonra para kazanmanın bir yolunu bulacağım. Şu an seyahat iznin yok. Bu yüzden Çengan şehri içinde dolaşmak senin için çok zor olur. İyisi mi nüfus kaydın çıkana kadar? Benim malikanemde kal, sonra ne yapacağına karar verirsin. Ne dersin? Peki, öyle olsun. Hoş geldiniz lordum. Efendimiz normalde kadınlara mesafe koyar, evde tek kadın hizmetçi benim. Neden eve bir kadın getirdi ki? Üstelik dilenci gibi giyinmiş ve kucağında bir çocuk var. Lordum, bu hanımefendi kim? Bu Bayan Shen benim arkadaşım. Ona kalması için bir misafir odası hazırla. Ve önümüzdeki birkaç gün onunla ilgilen. Peki efendim. Yürü bakalım. Nereden geldi bu dilenci? Lordumuzun nasıl olur da senin gibi bir arkadaşı olur? Veliaht sadece anlık bir merhamet gösteriyor. Akıllı olmanı tavsiye ederim. Erkenden, buradan ayrıl, rezil olmana gerek yok. Bu kadın çok tanıdık geliyor. Sanki Bayan Çen'e biraz benziyor. Bana dik dik bakmaya nasıl cüret edersin? Sen alt tarafı bir hizmetçisin. Beni kovmak senin haddine mi? Öyle olsun, canına susamış yaratık. Ne yapıyorsun, bırak beni. Shen Ling Shang. Ne yaptığını sanıyorsun? Veliaht, ben sadece bu matmazelye konaktaki kuralları öğretiyordum. Sen şimdilik çekilebilirsin. Peki. Bu kadın ne kadar da baştan çıkarıcıymış. Eğer konakta kalmaya çalışırsa, hayatı ona zindan edeceğim. Mutfağın senin için hazırladığı balık çorbası bu. Doğum yapalı çok olmadı. Beslenmene dikkat etmen lazım. Bu dünyada benimle gerçekten ilgilenen ilk kişi o. Teşekkür ederim. Peki daha sonra nasıl para kazanmayı planlıyorsun? İlaç satmayı planlıyorum. Sen tıp dünyasından anlıyor musun? Evet. Daha önce bilge biriyle tanıştım. Bunu bana o verdi. Buna gelince durumu çok ağır olanlar için birebirdir. Gitmek üzere olsa bile bunu içtiğinde 2 yıl daha yaşayabilir. Bunu ne kadara satmayı düşünüyorsun? Bu iksir ucuz değil. Tüpü 3000 dolara. Matmazel, bu ilacı alıyorum. Al bakalım.
İşte bu kadar mı? Senin önce birinde denetmek isteyeceğini sanmıştım. Acaba ilacın buradaki insanlara uygun değil mi? Nasılsın, iyi misin? Bir şeyim yok. Bu ilaç vücudumdaki zehri atmama yardımcı oldu sanki. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Zehri temizleyebiliyor mu? Bunu gerçekten bilmiyordum. Ama emin olduğum bir şey var. Bu ilaç vücut fonksiyonlarını geri kazandırıyor, organları onarıyor ve ömrü uzatıyor. Vücut ağır hasar aldığında kullanmak en etkili yöntemdir. Hanımefendi, beni bir kez daha kurtardın. Bu yüzden sana yine borçlandım. Şimdilik burada misafirim ol. Resmi makamlar kimlik belgelerini hazırladığında almaya beraber gideriz. Peki, olur. Bayan Shen, uyandın mı? Kimliğin çıktı. Birlikte almaya gidelim mi? Hem bu vesileyle Chang'an çarşılarını da gezeriz. Harika olur. Hadi gidelim. Görüntüsü çok lezzetli geliyor. Hepsini paket yapın. Hemen emredersiniz. Her gün gece yarılarına kadar çalışıyorsun. Hiç sağlığını düşünmüyor musun? Anne, sen de gece boyu dizi izlemiyor musun? Ben yaşlandım artık. Uykum azaldı. Hadi gel. Biraz fazla ye de. Vitamin al. Lezzetli mi? Evet. Sen de yemelisin. Bu bizim annem değil mi? Şunu bir tutar mısın? Shao Wan King, Shao Wan King, Shao Wan King. Nereden çıktı bu kaçık? Nasıl cüret edip de Prenses Jing'i rahatsız edersin? Sen bedel ödemek mi istiyorsun? Yürü bakalım. Bayan Shen, neyin var? Tabip, çabuk gel bak. Halsiz düştü. Doktor bey, durumu ciddi mi? İç yaralanması var ve organları ağır hasar görmüş. Kaburgalarını kontrol etmem gerekiyor. Fakat bir erkeğin bakması uygun olmaz. Hayat kurtarmanın kadını erkeği olmaz. Çabuk olun. O zaman sizden ricam, hanımefendinin kuşağını çözmeniz, kaburgalarının olduğu kısmı açmanız lazım. Genç adam, sakın vakit kaybetmeyin. Zaten bir çocuğunuz var. Alt tarafı bir kuşak çözeceksiniz. Ne bu titreme? Bu benim 10 yıldır taşıdığım yeşim kolye değil mi? Yoksa o. Ve o çocuk da mı? Doktor bey, çabuk bakın lütfen. İki kaburgası kırılmış, neyse ki organlarına batmamış. Bir reçete yazacağım, eve gidince iyice dinlenmesi gerektiğini ona söylersiniz. Doktor bey, çocuğa da bir bakar mısınız? Doğrusu, siz baba oğul birbirinize ne kadar çok benziyorsunuz. Tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Doktor bey,
Çocukta bir sorun mu var? Onlarca yıldır hekimlik yapıyorum ama hiç bu kadar sıra dışı bir nabız görmemiştim. Bu çocuğun kemik yapısı çok sağlam, nabzı ise oldukça güçlü ve heybetli. Normal birinin çok ötesinde, böylesine bir bünye gerçekten nadir bulunur. Şu zayıf ve hasta bedenime rağmen böyle üstün yetenekli bir oğlum olacağını hiç düşünmezdim. Onun bu kadar sağlıklı olduğunu görünce gelecekte büyük işler başaracağından eminim. Ah, dadı. Kollarım yorgunluktan bitti resmen. Wudan, bu çocuk da nereden çıktı? Ah, bunu sana sonra anlatırım. Küçük efendi ilacın bir an önce kaynatılmasını istedi. Çabuk ol. Kolay gelsin. Efendim, Bayan Shen nesi var? Onunla ben ilgileneyim. Gerek yok, sen git dinlen. Pislik, ne diye masum ayağına yatıyorsun ki? Alt tarafı sefil bir dilenci. Efendimizin onu bizzat taşıması olacak iş mi? Lütfen gitme. Anne, ne olur gitme. Bırakma beni. Anne, gitme. Gitme. O zaman ilaç neredeyse hazır olmak üzere. Ben hemen gidip getireyim. Bu gerçekten çok utanç verici. Görünüşe göre bu sefer daha etkili bir plan yapmam gerekecek. Küçük yeşil tüp. Senin getirdiğin bu ilaç neden yeşil renkli? Zavallı yavru gerçekten çok dertli. Doğar doğmaz babasız kaldı. Şimdi ben de yaralandım. Gerçekten çok kısmetsizim. Normalde genç efendi Tank beni kurtardığınız için size minnettar olmam gerekirdi. Ancak ben dul bir kadınım. Vakit de bir hayli geç oldu. Burada kalmam hiç uygun düşmez. Benim itibarım mühim değil ama. Genç efendi Tank beyefendinin adına bir leke sürülürse bu durum beni çok üzer. Resmen konuyu değiştirmeye çalışıyor. Bir de üste mi çıkıyor? Genç efendi Tank. İçiniz rahat olsun. Yavru bebeğin babası var ya, sapasağlam ve hayatta. Biliyor musun bebeğimin babası kim? Bu kolye ucu bana ait. Ne oluyor? Nasıl onun olabilir? Yani diyorsun ki bu yeşim taşını bana sen mi verdin? Öyle olmalı. Öyle olmalı ne demek? Eğer onu bana sen verdiysen o gün tapınakta beni nasıl tanıyamazsın? Ben Bu adam yoksa yeşim taşımı mı çalmaya çalışıyor? Yoksa o Tank konağın çocuğu değil de ben miyim? hafızamı kaybettim. 6 ay öncesine dair her şeyi net bir şekilde hatırlamıyorum. Hafıza kaybı mı? Evet. Senin net hatırlaman gerekir. Bak, iyice incele. Hiç mi bir şeyler anımsatmıyor? Tanrım yakından bakınca bu yüz kurallara aykırı derecede yakışıklı. Sadece aşina olduğumu hissediyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Seninle önceki sahibinin arasındaki şeyleri nereden bilebilirim ki? Anıların sadece bir kısmını alabildim. Yoksa sen de mi? Hafızanı kaybettin. Belki de ikimize birden aynı ilacı vermişlerdir. Nasıl olsa şu an biraz toparlandım. Belki bir gün aniden hatırlarım. Bana saçından bir tel ver. Saç mı? Evet. Gerçi yeni evli çiftlerin saçlarıyla sevgi bağı düğümü yapma geleneği vardır ama önce şu durumu açıklığa kavuştursak diyorum. Yanlış anladın. Sadece bir tel istiyorum. Bir tel mi? Evet, sadece kökü olan bir tel. Bana güven. Çok yakında artık burada öylece bilmece çözmek zorunda kalmayacağız. Ah, yavru, 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 ağlama, sakın ağlama. Çocuğu sakinleştirme şekli
Gerçekten bir baba hissi veriyor. Yarın için dinlenmen gerek. Bu yüzden istersen yavruyu kucağıma alıp uyuması için kendi odama götüreyim mi? Hemen yan tarafta olacağım. O zaman sen git ve onu avut. Ama uykunda çok mu hareketlisin, üzerine falan yatmazsın değil mi? Senden daha uslu uyuduğum kesin. Hadi gittim ben. Harika. Fubao kesinlikle Tang Ziling'in çocuğu. Bu da demek oluyor ki gelecekte onunla ilgilenmek artık sadece benim görevim olmayacak. Sonunda derin bir uyku çekebilirim. Çocuğun gürültüsü olmadan bu gerçekten çok keyifli. Bayan Shen, bebek acıktı. Bayan Shen. Az önce kimin uyku pozisyonu kötü diyordun? Hele bir kendine bak. Üçüncü genç efendinin Bayan Shen'e karşı böylesine büyük bir sevgi beslediğine inanamıyorum. Gecenin yarısında kapıda nöbet tutuyor. Ah, bu aşk gerçekten çok belirsiz bir şey. Bir anda insanın karşısına çıkıveriyor. Bunu bir an önce Dük Hazretleri'ye bildirmem gerekiyor. Dışarıda söylentiler dolaşıyor. Üçüncü oğlanın sokak ortasında bir dulu kucaklayıp arabaya bindirdiği ve eve getirdiği söyleniyor. Doğru mu? Evet, Saçmalık. Kim bu dul kadın? Nasıl olur da oğlumla bir ilişkisi olabilir? kadın yeni dul kalmış. Başta adı Sun Mengxia imiş. Sonra asıl adının Shen Fei olduğunu söylemiş. Kendisi Chang'an Marki Köşkü ve 3. şubenin öz kızıdır. Chang'an Marki Köşkü bu kez aklandı. Kuzeyden döndüğünde kadın da onunla birlikte gelmiş. Anladım. Çekilebilirsin. Emredersiniz. Oğlum kraliyet kanı taşıyor. Wudan de imparator tarafından onun için görevlendirilen gizli bir muhafız. Korkarım majesteleri bu durumu çoktan öğrendi. Beni sorumlu tutup tutmayacağını merak ediyorum. Canım küçük Fubao uyam, uyandın mı? Gel bakalım. Sarılalım. Kesinlikle Tang Zihiling yaptı. O adama emanet edilmez. Bebeği gizlice geri getirip bırakmış. Ah, Bayan Shen, neden kalktın? Bir de çocuğu mu kucaklıyorsun? Sorun yok, yaram iyileşti. Efendiniz nerede? Onunla konuşmam gereken bir konu var. Benimle ne konuşmak istiyorsun? Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Dün söylediklerine artık inanıyorum. Küçük Fubao büyük ihtimalle senin çocuğun. Hatırladın mı? Hayır. Ama artık neredeyse eminim çocuk senden. Daha önce o kadar mucizevi bir ilaç getirdi ki belki de gerçekten doğaüstü yetenekleri vardır. Seninle çok vakit geçirdiğimden midir bilmiyorum ama benim de hafızam biraz yerine geldi. Zihnimdeki o net olmayan kadın yüzünü nihayet net bir şekilde seçebiliyorum. O sendin. Genç efendi Tang, madem durum böyle, bundan sonra bir babalık sorumluluğunu üstlenmen gerekecek. Tamam. Bunu babama bildirdiğimde evleneceğiz. Evlenmek mi? Neden? Birbirimizi pek tanımıyoruz bile. Ama bir çocuğumuz var. Benimle evlenmezsen el alem ne der? Şu anki dul halimle hayatımdan gayet memnunum. Param var, çocuğum var. Üstelik kocam da yok. Hiçbir derdim yok yani.
Hadi gidip nüfus kaydını alalım. Yürüyün. Acaba sosyal konumlarımızın birbirinden çok uzak olduğunu bildiği için mi beni zor durumda bırakmaktan korkuyor? Neyse. Asıl önceliğim babamın bu evliliğe razı gelmesi. Her şey kesinleşince onunla konuşurum. İkiniz de nihayet geldiniz. Kaydınızı Çengel Köyü bölgesine yaptım. Ayrıca size bir ev arsası ve tarla ayırdım. Çok teşekkür ederim. Burası henüz harabe halinde. Bir ev inşa etmek en az 6 ay sürer. Bu yüzden iyisi mi şimdilik benim yanımda kalın. Kendi eşim ve çocuğumun yanımda olması içimi daha çok rahatlatır. Böyle bir desteği geri çevirmek aptallık olur. Pekala. Genç efendi, Dük Hazretleri az önce geldi. Bir yanına uğramanız isteniyor. Önemli değil. Sen git bak. Pekala. Baba, Üçüncü oğul, seni neden çağırdığımı biliyor musun? bilmiyorum efendim. Hala aptalı mı oynuyorsun? Sokak ortasında dul bir kadını kucağına alıp eve getirebiliyorsun. Dedikodulardan hiç mi çekinmiyorsun? Duyduğuma göre onunla önceden de tanışıyormuşsun. Aranızda ne var? Nasıl tanıştınız? Sadece birkaç kez görüştük ama ona ilk görüşte aşık oldum. Üçüncü oğul, o sadece bir dul, üstelik bir çocuğu var. Sen devlet konutunun koskoca üçüncü genç efendiysin. Nasıl soylu aile kızlarıyla evlenebilecekken, gide gide ona mı kaldın? Ama... Lütfen baba izin ver. Ben gerçekten Bayan Shen'i seviyorum. Beni çileden çıkaracaksın. Hala Bayan Shen mi diyorsun? O çocuk doğurmuş bir kadın, hanımefendi sıfatını hiç hak ediyor mu? Üçüncü oğul, şunu açıkça söyleyeyim. Bu dünyadan gitsem bile, senin o kadınla evlenip onu bu kapıdan içeri sokmana asla izin vermeyeceğim. Baba. Bayan Shen benden hamile kaldı. Ne olursa olsun. Ona sırtımı dönemem. Depodaki erzaklar araziyi işlemek için tam zamanında yetişti. İşte şimdi güzel günler başlıyor. Tam üstüne geldin. Şu yeni aldığın tohumlara ve gübrelere bir baksana. Birini ayarlayıp bunları Çengel Köyü'ye ulaştırabilir misin? Sonra da birkaç işçi tutar mısın? Gübre mi? Sıradan gübre gibi ama etkisi 2 katıdır. Sebzeleri hemen coşturur. Görünüşe göre onun gerçekten evlenmeye hiç niyeti yok. Tamam, bahçemdeki hizmetçi Shen Lingxiang, o da Çengel Köyü köylüsüdür. Yarın tatil günü olduğu için eve gidecek, gittiğinde birkaç tane çalışkan işçi bulmasını söylerim. Harika. Hanımefendi, efendi. Siz de kimsiniz? Mengxia, kızım benim... Bırak beni. Nereden çıktı bu kaçık kadın? Ling Xiang, saygısızlık etme. Hanımefendi, gelin oturalım da konuşalım. Üçüncü efendi, hanımefendi, lütfen önce çayınızı için. Seçkin birilerine benziyorlar. Yunliang, Ling Xiang'un gerçek kimliğinden ona hiç bahsettin mi? Ben mi? Anne, neler oluyor? Benim nasıl bir geçmişim olabilir? Lingxiang hayır. Sana artık Mengxia demeliyiz. Aslında sen Shen ailesinin çocuğu değilsin. Sen bizim öz kızımızsın. Zengin ve soylu bir aileden mi geliyorum? Anne, bu söyledikleri doğru mu? Onlar vaktiyle Chang'an Marki Köşkü'nün 3. beyefendisi ve 3. hanımefendiyi idi. Sen gerçekten onların çocuğusun. Demek ben Marki Köşkü'nün çocuğuyum. Yani asil bir hanımefendiyim. O halde artık Dük Malikanesinin genç efendiyuna layığım demektir. Ling Xiang, bugün artık 3. hanımefendiyle gitmelisin. Şu an her ne kadar Dük Malikanesinin hizmetçisi olsan da bedelini ödeyip özgürlüğünü alabilir, yeniden hür olabilirsin. Anne, o zaman ben öz anne ve babamla birlikte dönüyorum. Bunca yıldır üzerimdeki emeğiniz için teşekkür ederim. Hanımefendi, peki ya benim kızım nerede?
O çocuk kuzeyde, Hu barbarlarının zulmüne uğradı. O artık yok. Artık yok mu? O zamanlar size bir miktar para bırakmıştık. O para o çocuğun hayatının bedeliydi. Kuzey toprakları çok tehlikeli. Biz bile oradan binbir güçlükle sağ çıkmayı başardık. Öyle maalesef. Peki. Anladım. Anne, hadi gidelim. Yunyang, şimdi izninizle ayrılıyoruz. Daha sonra Ling Xiang'un sizi ziyaret etmesini sağlarım. Hepsi kaderin cilvesi. Kimseyi suçlayamam. Suçlanacak biri varsa o da senin bahtsızlığın. Bunca soylu bir kökenin varken, sonunda bunun sefasını süremedin. Üçüncü genç efendi. Baktıkça daha çok benzetiyorum. Shen Lingxiang kesinlikle Sun ailesinin kızı olmalı. Biz de tam seni aramaya gelecektik. Birkaç çiftçi kiralamayı düşünüyoruz. Tavsiye edebileceğin uygun birileri var mı? Üçüncü genç efendi neden bu dul kadına bu kadar yardım ediyor? Benim ondan neyim eksik? Pek bir bilgim yok. Gidip muhtara sormanız daha iyi olur. Gidelim. Bu kız, Dük Malikanesi'ye hizmetçi olarak gitmemiş miydi? Nasıl bu kadar şık giyinmiş? Ve üçüncü genç efendiyle bu kadar samimi olabiliyor? Baba, anne, onu tanıyor musunuz? O kuzey topraklarında senin yerini alan çocuktu. Onu üçüncü genç efendiye vermiştik. Bu yüzden Yunyang'e onun artık olmadığını söyledik. Bu gerçekten iğrenç. Anne besleyen bir çocukla, üstelik dul bir kadın olarak, nasıl olur da benimle üçüncü genç efendi için yarışmaya kalkar? Üçüncü genç efendi için yarışmak mı? Bu nasıl mümkün olabilir? Evlenmeden hamile kalmış o kötü kadın bu köşkten içeri nasıl girebilir ki? Anne, ne diyorsun? Bebeğim. Bebeğim. Bir sorun mu var? Bir konu var. Anlatmalı mıyım bilemiyorum. Emin değilsen anlatma o zaman. Ama Velaht Prens, beyin kandırılmasına gönlüm razı değil. Öyleyse anlat. Muhtemelen henüz bilmiyorsunuz ama Bayan Shen aslında bir dul değil, evlenmeden çocuk sahibi olmuş biri. Bu çocuk başka bir adamdan olan bir günahın bedeli. Efendim, eğer o kadını ve o çocuğu bu konakta tutarsanız itibarınız çok zarar görür. O bahsettiğin yabancı adam benim. Küçük Fubao da benim çocuğum. Ne? Bu imkansız. Shen Fei kesinlikle aklınızı çelmiş, sırf bu yüzden böyle söylüyorsunuz. Üçüncü genç efendi, neden kendini haksız yere suçluyorsun? Ayrıca Dük Hazretleri buna inanır mı sanıyorsun? Bu küçük velet sadece bir kazadan ibaret. Sırf senin olduğunu söylemenle işler öyle olmuyor. Onun için ancak Dük Malikanesi kabul ederse bir anlamı olur. Pekala. O zaman babamın onun kimliğini kabul edip etmeyeceğini görelim. Shen Lingxiang, acaba çok yumuşak başlı olduğum için mi? Beni kontrol etmeye çalışıyorsun. Üçüncü genç efendi, ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Yeter. Şimdi çık dışarı. Biraz konuşalım mı? Ne hakkında? Sana söylemem gereken bir şey var. Söylesene, dinliyorum işte. Evlenelim. Az önce evlenme teklifimi aldım. Geçmiş hayatımda bir sevgilim bile olmamıştı. İnanamıyorum. Antik dönemde biri bana evlenme teklif ediyor. Ama bu adam biraz fazla laubali davranıyor. Pek de samimi gelmedi. Benimle evlenmek istemen küçük Fubao yüzünden mi? Tamamen küçük Fubao yüzünden değil, bir nedeni de sensin. Ama ben senden hoşlanmıyorum ki. Öyleyse kimden hoşlanıyorsun? Hoşlandığım kimse yok. O zaman benimle evlenmek kötü mü? Benimle evlendiğinde küçük Fubao de saygın ve meşru bir kimliğe kavuşur. Yoksa küçük Fubao doğduğunda sırf kimliği yüzünden insanlar tarafından küçümsenmesini mi istiyorsun?
Söylediği doğru. Kendim için olmasa bile küçük Fuba adına her şeyi düşünmem lazım. Eğer ben onunla evlenmezsem bu adam mutlaka başkasıyla evlenecek. Vakti geldiğinde aslında küçük Fubao'nun olması gereken her şey başkalarının eline geçecek. O halde birkaç şartımı kabul etmelisin. Eğer hepsini kabul edersen seninle evlenirim. Söyle. Birincisi, eğer benimle evlenirsen üzerime başka bir kadın getiremezsin. Kocamın başka kadınları açıktan açığa yanına alıp karşımda boy göstermesine asla izin vermem. Gerçi bu devirde bu tarz şeyler yasal olsa da. Başka ne var? Hemen kabul etmediğine göre Tang Ziling'i gözümde fazla büyütmüşüm. O da bu devrin diğer erkeklerinden farksız. İkincisi, senden gerçekten hoşlanana kadar evlenmiş olsak bile birlikte uyumayacağız. Bunu kabul ediyorum. Buna bu kadar çabuk cevap verince nedense hakarete uğramış gibi hissettim. Üçüncüsü, eğer sözünden dönersen boşanırız. Buradan giderim. Küçük Fubao'nun velayeti bende kalmalı. Ayrıca servetin de bana geçer. Eğer tesadüf eseri onun iksirini içmemiş olsaydım, belki de birkaç yıla artık hayatta olmazdım. Şu anki hayatımı ona borçlu sayılırım. Üstelik bana bir evlat verdi. Tamam, kabul ediyorum. Bu 3 şartın hepsini kabul ediyorum. Gerçekten mi? Hepsine razı mısın? Evet. O zaman şimdiden bir boşanma belgesi hazırla. Söylediğim her bir şartı tek tek oraya yaz. Daha evlenmeden kim boşanma belgesi yazar ki? İşte bunu kabul etmiyorum. Peki ya sonra cayarsan ne olacak? Ben sözünün eri bir adamım. Bir kez söz verdim mi? Sana ne dediysem mutlaka yerine getiririm. Pekala, o zaman gidip aileni ikna et. Vakti geldiğinde şaşalı bir törenle hakkıyla gelinim olarak beni evine alacaksın. Merak etme. Hiçbir adabı eksik etmeyeceğim. Küçük Fubao. Son zamanlarda konakta 3. genç efendinin dul bir kadına aşık olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Müsterih olun efendim. Ben buna asla izin vermeyeceğim. Mühim değil. Madem ondan hoşlanıyor, bırak onunla evlensin. Yeter ki haddini bilsin ve huzursuzluk çıkarmasın. Mengxiao, özgürlüğünü senin için satın aldım. Bundan böyle buranın hizmetçisi olmayacaksın. Anne, yerime geçen San Mengxia isimli o kişinin hala o konakta olduğunu düşündükçe öfkeden deliye dönüyorum. Acele etme. Birkaç gün sonra senin büyük günün olacak. Senin olan şeyi kimse senden alamaz. Babamın planı gerçekten işe yarar mı? Ya yalanımız ortaya çıkarsa? Canım, sen hiç merak etme. Babam ve ben bir çaresini buluruz. Her şey olup bittiğinde Tang ailesi artık geri adım atamaz, değil mi? Hanımefendi, makyajınız bittikten sonra gerçekten çok güzel oldunuz. Birileri geliyor. Hanımefendi, 3. genç efendinin gönderdiği hizmetliler ulaştı. Ben şimdilik küçük efendiyi kenara çekiyorum. Tamam. Neden biraz huzursuz hissediyorum? Tang Ziling canavar falan değil sonuçta. Korkacak ne var ki? Huzursuzluğumun sebebi siz ikinizmişsiniz. Ne işiniz var burada? Sun Mengxia, bugün evleniyorsun ve senin ebeveynlerin olarak gelmememiz gibi bir durum söz konusu olamazdı, değil mi? Evet, Mengxia, annenle seni bir görmeye geldik. Eğer evlenirken anne ve baban seni uğurlamazsa, bu çok büyük bir nezaketsizlik olurdu. Bu ikisinin niyetinin kötü olduğu belli. Bakalım ne yapmaya çalışıyorlar? Pekala. Öyleyse veda ettikten sonra hemen burayı terk edersiniz. Ayrıca artık adımı Shenfei olarak değiştirdim. Lütfen bunu akılınızda tutun. Madem evleniyorsun, ismin ne olduğu senin tercihin, biz gidip dışarıda bekleyelim. İçeri girmem lazım.
Bayıltıcı ilaç. Dışarıdaki kişi de kim? Neden hala bir ses gelmedi? Neredeyse bitmiştir. Bu ilaç çok etkili. Shen Shang ve Sun Heng ne yapmaya çalışıyorlar? Nerede o kadın? Garip. Az önce buradaydı. Vakit kalmadı. Hemen gelinliği giy. Ben dışarı çıkıp onu bulacağım. Ve işini bitireceğim. Peki. Siz dışarıda bekleyin. Şimdi elbisemi değiştireceğim. Demek başkasının yerine geçmeye çalışıyorsun Ara. Bu gelinlik benimkinin aynısı. Sun ailesi bayağı iyi hazırlanmış. Sadece nikah törenine kadar dayanmalıyım. O vakit geldiğinde Tang ailesi fark etse bile gelinin değiştiğini, artık yapacak bir şey kalmayacak. Değerli damadım, Bana öyle yakın davranma. Sadece Shenfei'nin ailesinden kimsesi yok denmesin diye. Buraya gelmenize izin verdim. Yemeğinizi yiyin ve hemen gidin. Gelin hanım geliyor. Shenfei bu kadar iri yarı mıydı? Neden boyu posu değişmiş? Sen de kimsin? damat bey, o benim kızım Sun Mengxia. Yani senin gelinin. Yapamazsın. Daha tören bitmedi. Duvağı şimdi açmak uğursuzluk getirir. Shen Lingxiang, neden gelinin yerine geçmeye çalışıyorsun? Ben, Üçüncü genç efendi Tang. Evlilik sözleşmemizde yazan isim San ailesinin kızı San Mengxia. İşte bu benim öz kızım San Mengxia. Demek ki Shenfei senin kızın değilmiş. Doğru. O kız değil, karşındaki gelin asıl kızım. Wudan, Buyurun. bilmediğimi sanmayın. Beydi'den sizinle birlikte dönen kişi Shenfei'di. Fakat evlilik belgesinde yazan isim Sun Mengxia. Yani sadece benim öz kızımla evlenebilirsin. İyi misin? İyiyim. Bu ikisi bana zarar vermeye çalışınca hemen saklandım. Siz ne cüretle böyle bir şey yaparsınız? Bak, üçüncü genç efendi, bu Shen Fei denilen kız. Bizim Marki Köşkü'deki hizmetçimiz. Yun Yang'ın kızıdır. Babası Shen Fugu ise Changle köyünden biridir. Sıradan bir köylü, yani asla senin dengin olamaz. Güzel. Söylediğinize göre sizinle hiçbir alakam yok. Öyleyse benim düğünümde ne işiniz var? Ayrıca bu evlilik belgesinde yazan isim bizzat benim. Yani Shenfei'nin ismidir. Demek ismi önceden değiştirmiş. Gerçekten çok akıllıca. Seni gidi küstah kız. Bize nasıl oyun oynarsın? Yeter artık. Bugün benim en mutlu günüm. Sizin gibi bozguncular hemen defolup gidin. Tören saatini daha fazla geciktirmeyin. Burada Sun Heng kim? Efendim, size sormama izin verin. Beni neden arıyorsunuz? Sun Heng, birisi seni 10 yıl önce imparatora karşı büyük bir suç işlemekle suçladı. Başkasının çocuğunu alıp kendi kızınla değiştirdiğin söyleniyor. Şimdi senin ve ailenin bizimle gelmesi gerekiyor. Efendim, bu bir haksızlık. Götürün şunu. Bana iftira atılıyor efendim. Efendim, Böyle bir şey olmadı. efendim, ben suçsuzum. Bu büyük bir haksızlık efendim. Efendim, Kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettik. Veliaht ve eşini bu mutlu birleşmelerinden dolayı tebrik ederim.
Gelin geliyor. Yavaş ol. Küçük Fubao, bugün keyfin yerinde mi? Üçüncü genç efendi, küçük beyefendiyi kucağımdan almamı ister misiniz? Gerek yok. Ortam değişince, küçük Fubao yabancılık çekebilir, hepiniz çıkabilirsiniz. Peki efendim. Başka bir odada mı uyusam acaba? Bunu yaparak bütün konağa sevilmeyen bir gelin olduğumu mu anlatmak istiyorsun? Hayır, ben öyle demek istemedim. Bu yatak biraz küçük. Sonra daha büyüğünü yaptıralım. 3 kişilik bir ailenin sığabileceği bir tane. Tamam. O zaman yarın Wudan'a bir marangoz bulmasını söylerim. Fubao, Bu arada geçenlerde yolda karşılaştığımız şu Prenses Jing, onu tanıyor musun? o Beijing Malikanesi'nin Prenses Xiaoi. Onun soyadı da Xiaomiş. Peki Beijing Malikanesi ne durumda? Prens Beijing şu anda kuzeyi koruyor. Peki Prenses Jing neden gitmiyor? O gün gördüğümüz kişi, Prens Beijing'in sonradan evlendiği Halef Prensesiydi. Asıl Prenses Beijing ise 18 yıl önce zorlu bir doğum yüzünden artık yok. Ardında sadece bir kız çocuk bıraktı. 18 yıl önce, tam da benim doğduğum yıl. Gerçekten büyük tesadüf. Eyvah, küçük Fubao altına yaptı. Çabuk, çabuk ona sıcak su getirin. Sıcak su getirin, hemen. Onu bana ver. Ben... Şimdi ne yapacağım? Wudan, sıcak su getirin. Bez getirin. Bazı ailelerde efendilerin sözü geçer, gece boyu defalarca sıcak su isterler. Acaba genç efendi bugün kaç kez isteyecek? Tang Ziling, çok beceriksizsin. Amma da yeteneksizsin. Üçüncü genç hanım çok cesur davranıyor. Nasıl olur da üçüncü genç efendiyi hor görür? Henüz tecrübesizim. İnsan deneye deneye alışır. Zamanla daha iyi yaparım. Bu ne biçim bir ima? Üçüncü genç hanım uyandı mı? Sizi yıkamak ve hazırlamak için geldik. Lee anne, bundan sonra her sabah kalktığımızda hep böyle mi olacak? Hanımefendi, yanlış bir şey mi yaptık? Memnun kalmadığınız bir durum varsa, lütfen bize bildirin, hatamızı hemen düzeltiriz. Hayır hayır, asla. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Gayet memnunum. Her gün için bu hizmet standartlarını koruyun yeter. Antik çağa geleli beri ilk kez doğru yere geldiğimi hissediyorum. Hizmet kalitesi o kadar yüksek ki modern zamanda böylesini bulmak imkansız. Lee anne sizi kahvaltıya götürecek. Benim biraz dışarı çıkmam gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Hatırladığım kadarıyla bugün bir işin yoktu. Yakında olacak. Üçüncü hanımefendi, üçüncü genç efendinin sağlığı daha önce yerinde değildi, bu yüzden birçok iş aksadı. Artık evlendi, sağlığı da yerine geldi, artık her şeye baştan başlamak için geç değil. Sağlığı nasıl iyi olmasın? Hazırladığım ilaçları içtikten sonra hiçbir rahatsızlığı kalmadı. Şimdi sapasağlam. Baba, sizden bir ricam var. Söyle bakalım. Artık evlendim. Bu yüzden eski umursamaz halimle devam edemem. Bir iş edinmek istiyorum. Lütfen bana bu konuda yardım edin. Linger, vücudun çalışmanın yükünü kaldıramayabilir. Bu yüzden evde kalsan ve iyice dinlensen daha iyi olur. Baba, benim sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Artık geleceği düşünmem gerek. Güzel, güzel. Bu gerçekten çok güzel. Madem sağlığında bir engel yok, senin için bir devlet görevi ayarlamaya çalışacağım. Ancak eğitimin henüz çok derin değil. En başta önemli bir mevkide görev alamayabilirsin diye korkuyorum. Önemli değil. Yapacak bir işim olması yeterli. Pekala. O zaman benden haber bekle. Tamam. Teşekkür ederim baba. Şu Sun ailesi nasıl da sahtekarlık yapmaya cüret eder? Ne büyük küstahlık. Fermanımı yayınlayın. Sun Heng çifti hükümdarı kandırma suçunu işlemiş olsalar da
Chang'an Marki Köşkü ve eski Markiün. Eski imparator tarafından haksız yere cezalandırılmaları hatırına Sun ailesinin geri kalanını bağışlıyorum. Fakat San Heng çiftini Lingnan bölgesine sürgün ediyorum. Emredersiniz Haşmet Meyapları. Sadık kulunuz sizi selamlar efendim. Sevgili bakanım, rahatla. Seni buraya getiren mesele nedir? Üçüncü oğlum kendine bir iş arıyor, fakat bu kulunuz ne yapacağı konusunda gerçekten karar veremiyor. Ya? Nereden çıktı bu düşünce? Artık evlendiğini ve bundan sonra eskisi gibi aylaklık edemeyeceğini söyledi. Bu yüzden ona bir makam vermemi rica etti. Tang Ziling'in geçmişi pek parlak olmasa da, sonuçta o benim kardeşim. Eğer uslu durursa, bu kadarcık bir isteğinde ona yardımcı olabilirim. Peki, bu 6 bakanlıktan kendisi hangi pozisyona gelmek istiyor? Üçüncü oğlun bilgisi hala yetersiz. Şahsi kanaatimce Tuntian bölümü düşünülebilir. Peki. O halde 3. Genç Efendi'yi Tuntian bölümü için görevlendirelim. Pozisyonu ise 7. rütbeden yardımcı memur olacak. Teşekkür ederim, majesteleri. Az önce gayet heyecanlıydın. Sana sebzeleri göstermemi istemiştin. Şimdi neden yine mutsuzsun? Geçen gün babamın yanına gitmiştim. Bana bir iş ayarlamasını istemek için. Ama bugüne kadar hala bir yanıt alamadım. Bilmiyorum. Belki de bir konuda tereddütleri var. Tang Ziling, üzerinde baskı mı hissediyorsun? Oğlumuzun geleceğini düşünmeye çalışıyorum. İleride bir yolu olsun istiyorum. Ah canım, bu kadar sonrasını düşünmek neden? Merak etme, para kazanmanın bir yolunu biliyorum. İlaç satmaya devam mı edeceksin? Tabii ki hayır. Bugün gel de sana yetiştirdiğim sebzeleri göstereyim. Hepsi çok iyi. Daha sonra buğdayda ekmeği planlıyorum. Hasadı dönüm başına 500 kilograma kadar çıkarabilirim. Bu mümkün mü? Normalde. Buğday hasadı dönüm başına sadece 90 kilogram civarıdır. En iyi ihtimalle 100 kilogramı geçmez. Kendi gözlerinle görmeden buna inanmayacaksın. Bu sebzeler ne kadar da iyi büyümüş. Bunca mülkümüz var. Ama hiç bu kadar iyisini görmemiştim. Evet, gerçekten iyiler. Tek bir böcek ısırığı bile yok. Gerçekten harikalar. Üzerlerinde tek bir delik bile yok. Bunu nasıl başardın? Evet, sana daha önce söylemiştim değil mi? Aynı çiftlik gübresi gibi bir şey ama etkisi 2 kat daha fazla. Demek öyle. Bana güvenmeni söylemiştim. Ailece çok zengin olacağız. Hoş geldiniz patron. Sizin patronunuz ben değilim. Kârım. İşte sana yardımcı olmaları için tuttuğum işçi Ernie. Ernie, bu sebzelerin hasat vakti gelmiş. Onları benim için toplayıp restoranlara sat. Peki efendim? Bir şey daha var. Changle bir aile var. Kadının adı Yun Liang. Onun hakkında biraz araştırma yap. En iyisi saçından bir tel ya da bir parça bedelini ödeyip kan örneğini bul. Peki efendim. Elimden geleni yapacağım. Üçüncü oğul, yeni görevin. Artık ayarlandı. 2 gün sonra. Sanayi Bakanlığı'na gidip işe başlayacaksın. Baba, mevkinin ne olduğunu biliyor musunuz? Tuntian bölümü. 2. katip olarak 7. rütbe bir memurluk. Esas olarak tarım arazilerinin idaresinden, ekim işlerinden ve kamu topraklarından sorumlu olacaksın. Neden? Memnun değil misin? Üçüncü oğul. Temel eğitimin az, resmi memurluk sınavlarına da girmedin. Daha gözde yerlere gitseydin, diğerleri seni gölgede bırakırdı. Buna katlanamayabilirsin diye korktum. Anladım baba. Teşekkür ederim. Güzel, her şey zamanla olur. Tuntian bölümü kötü mü yani? Toprak işlerine bakıyor sanırım değil mi? Tarımsal kalkınma ve devlet arazilerinin yönetiminden sorumlu. Bu harika bir şey. Oraya gidince kesinlikle büyük işler başaracaksın. Yetiştirdiğim sebzeleri sen de gördün. Kimse benden daha iyi yetiştiremez. Pekala. Şimdilik bu işle başlayayım o zaman. Tabii ki ya. Ben arkandayım. Yine de bir şeyler hala garip geliyor. Garip olan ne? Siz Tang ailesi oldukça ilginçsiniz.
Toplam 4 çocuk var ama Dük Tang sana karşı bir hayli farklı davranıyor. Nasıl bir farklılık bu? Sence de sana karşı fazlasıyla müsamahakar değil mi? Müsamahakar olması kötü bir şey mi? Her şeyin bir sınırı vardır. Aşırı rahatlık bazen umursamazlık demektir. Aslında hep bunu düşünüyordum. Ama senin öz baban olduğunu düşününce pek ihtimal vermemiştim. Babamın davranışları bana da bazen çok garip geliyor. Bu yüzden Beydi'ye gidip gerçek kimliğimi araştırmak istiyorum. Tang Ziling, sence senin Tang ailesi tarafından evlat edinilmiş olma ihtimalin var mı? Eğer evlatlıksam, bunu kanıtlamanın bir yolu var mı? Bana karşı çıkmadı. Belki de kendisi çoktan şüphelenmeye başlamıştı. Bana güveniyorsan git ve Dük Tang'ın bir saç telini veya kanını getir. Yapacağımız testle her şeyi öğreneceğiz. Kesin sonuç verir. Eski usul testlerden daha mı kesin? Olabileceğinin en iyisi hata payı 0. Unutma, mutlaka bizzat Dük Tang'ın saçı veya kanı olmalı. Pekala. Denememe izin ver. Haber bekle, benden. Tamam. Siz Düktank Malikanesi'nin 3. genç efendisiniz değil mi? Evet efendim benim. Duyduğuma göre hanımınızın çiftliğinde yetişen sebzeler dönüm başına 900 yin veriyormuş. Bu gerçekten doğru mu? Eşim gübre adını verdiği bir madde kullanarak verimi artırabileceğini söylüyor. Güzel. Bugün erken çıkabilirsin. Eve gidince hanımına bu işin inceliklerini sor. Sonra bir yazı hazırla ve en kısa zamanda bana getir. Emredersiniz efendim. Harika bir haber. Bu patronunun gözüne girmek için büyük bir fırsat. Bekle biraz. Sana hesap defterini getireyim. Tahıl yetiştirme ve gübreleme planlarımın hepsi bu defterde yazılı. Sen sadece bunları oraya aktar. Zamanı geldiğinde Bayındırlık Bakanlığı'na sunarsın. Eğer tahıl verimini artırabilirsen, kim bilir, belki de terfi alıp itibarını artırırsın. Teşekkür ederim hanımım. Asıl desteklemem gereken kişi o. Bu adam yeterince güçlendiği sürece çalışmadan rahatça yaşayabilirim. Bebeğin büyüyüp de aileyi gururlandırmasını beklemekten çok daha mantıklı. Hadi bakalım. 18 yaşındaki koca yürekli genç, çok sıkı çalışmalısın. Efendim, Memur Tang, burada yazan inorganik tuzlarda neyin nesi? Bizim yediğimiz sofra tuzundan mı bahsediyoruz? anlıyorum. Efendim, tüm bunları karım hazırladı. Bu yüzden ben de pek bilmiyorum. Ah, bir de yazıda bahsedilen ham maddelerden biraz getirdim. Bayındırlık Bakanlığı'ndaki uzmanları buraya davet edebiliriz. Belki ne olduklarını çözebilirler. Güzel. Hemen araştırma ekibinden birilerini çağırıyorum. Zhu Baigong, anladın mı? Kireç taşını biliyorum. Ayrıca sönmüş kireç, şap ve kuvars taşı bunlar bizim bakanlıkta da var. Geri kalanları ise bilmiyorum. Daha önce hiçbir belgede bunlara rastlamadım. Peki bu gübreyi hazırlayabilir misin? Doğruyu söylemek gerekirse, mevcut bilgilerimle bunu üretmeye çalışmak biraz zor görünüyor. Acaba Sayın Bakan, mümkünse bu tarifi vereni buraya çağırabilir misiniz? Memur Tang, acaba uygun mudur? Beyefendiler biraz bekleyin. Gidip eşimi davet edeyim. Shenfei sizleri selamlıyor efendim. Zahmet verdik Bayan Tang, 3. hanım. Sizi buraya çağırma nedenimiz, gerçekten yardımınıza ihtiyacımızın olması, bebekle ilgilenirken sizi rahatsız ettik. Bu çocuk merhum imparatorun küçülmüş hali değil mi? Aman tanrım, bu nasıl olabilir? Sayın Bakan, size ne oldu? Yoksa bu eski imparatorun ruhu mu? Ya da imparator yeniden mi doğdu? Bebeğim o kadar korkutucu mu? Ekselansları bakan. Ekselansları bakan. Eşim bir yanlış mı yaptı? Memur Tang, bu çocuk karımın birkaç ay önce dünyaya getirdiği yavrusu. Bugünlerde annesinden ayrılınca hemen ağlıyor. Bu yüzden hep yanımızda taşıyoruz. Bu çocuk gerçekten çok iyi görünüyor. Aslında bugün Bayan Tang, 3. hanımefendiyi buraya yormamızın sebebi, gübre konusu hakkında soru sormaktı. Zhu Baigong ekibinin hala anlamadığı çok nokta var
Bu konuda bize rehberlik etmenize ihtiyacımız var. Tabii efendim. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Memur Tang, şu birkaç gün boyunca eşine burada eşlik etmeni ve Zhu Baigong ile birlikte araştırmalar yapmanı istiyorum. İşler departmanındaki diğer ustaların hepsini dilediğin gibi görevlendirebilirsin. Emriniz olur. Dük Tang neler oluyor böyle? O kendi öz torununun biraz eski imparatora benzediğini fark etmedi mi? Olmaz. Hemen saraya gitmem lazım. Şimdi gelin bahsettiğim 3. gübre çeşidine bakalım, amonyum sülfat. Pekala, bugünlük bu kadar yeter. Zhu Baigong ekibi anlattığım yönteme göre deneylere başlayabilir. Bahar ekimine daha vakit var. Hepiniz iyice hazırlanabilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. Bayan Tang hanımefendiye yönlendirmeleri için teşekkürler. İleride bir sorunumuz olursa tekrar bilginize danışırız. Tang Ziling, hadi eve gidelim. Tamam, eve dönüyoruz. Bakan Jia, yanlış görmediğinden emin misin? Huzurunuzda yalan söylemeye nasıl cüret ederim? Majesteleri, Bayan Tang, 3. hanımın çocuğu, gerçekten de emekli imparatore son derece benziyor. Bu çocuk şu an birkaç aylık oldu. Bu durum emekli imparatorin artık aramızda olmadığı zamanla tam olarak örtüşüyor. Geçmiş tarihimizde de hükümdarın yeniden dünyaya geldiğine dair hikayeler vardı. Bu yüzden durumu hemen bildirmek için geldim. Garip. Eğer o çocuk Tang Ziling'in öz çocuğu olsaydı, babamlara benzemesi mantıklı olurdu. Ancak Dük Tang'in söylediklerine göre dul kadın o çocuğa açıkça Beydi'de hamile kalmış. Majesteleri, lütfen Dük Tang'i cezalandırın. Çünkü o gidip Memur Tang'a böyle bir eş buldu. Şu an Dük Tang malikanesi içinde kraliyet kanı taşıyan birini büyütüyorlar. Üstelik elinde askeri güç de var. Bu adamın kötü niyetli olduğu kesin. Bu evliliğe bizzat ben onay verdim. Bu açıdan bakıldığında bu sorumluluğu benim üstlenmem gerekir. Bakan Jia, Dük Tang senin dünürün oluyor. Majesteleri, söz konusu devletin güvenliği olunca, değil Dük Tang dünürüm olması, kendi oğlum bile olsa fark etmez. Lütfen konutu iyice soruşturun. Pekala. Dük Tang'i huzuruma çağırın. Emredersiniz. Sevgili bakanım, bu konuda büyük bir başarı gösterdin. Ancak bu durumun başka kimseler tarafından duyulmasını istemiyorum. Anladım efendim. Tang Ziling'in yeni eşinden olan o çocuğu hiç gördün mü? Majestelerine arz ederim. O ufaklık, 3. oğlumun öz evladı değil. Bu yüzden onu hiç görmeye gitmedim. Bugün Bakan Jia çocuğu gördüğünü ve onun tıpkı babama benzediğini söyledi. Ne? Emekli imparatora mi benziyor? Dük Tang, bence geri gidip ona neden o kadınla evlenmekte bu kadar ısrarcı olduğunu iyice sorman gerekiyor. Majesteleri, Linger bir keresinde gizlice kaçmıştı ve kuzey bölgelerine gitmişti. Oraya neden gitti? Oh, Hemen söyle. kuzeye annesinin davasını araştırmak için gitti. Şu veledi düşününce, gerçekten onun soyundan geliyor olabilir mi? Böyle söyleyince ihtimal dahilinde görünüyor. Geri dönünce ne yapıp edip gerçeği öğrenmelisin. Emredersiniz majesteleri. Baba. 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 Bizi buraya neden çağırdın? 3. oğul. Babana doğruyu söyle. Bu çocuk aslında kimin? Küçük Fubao benim öz oğlum. Sen kuzeydeyken 6 aylık hafıza kaybı yaşamadın mı? Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Hatırladım. Her şeyi mi hatırladın? Sadece bazı kopuk anılar ama Shenfei ile ilgili olanlar. Sadece bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Başka bir şey yok. Pekala. Şimdi gidebilirsiniz. Fark ettin mi? Dük Tang az önce biraz tuhaf davranıyordu.
Babam sanırım bende. O kaybettiğim 6 aylık hafıza konusunda oldukça gergin. Sanki bir şeyleri hatırlamamdan korkuyor gibi. Haklısın ama gerçekten merak ediyorum. Aslında neyden bu kadar korkuyor? Senin o 6 ayında tam olarak neler yaşandı? Sence bu durum benim geçmişimle ilgili olabilir mi? Dışarıda hiç kendine çok benzeyen birini görmedin mi? Hayır. Bu dünyada birbirine benzeyen insan çok fazla var. Benzemek bir anlam ifade etmez. Ah. Tang Ziling, ufaklık iç geçirmeyi de öğrenmiş. Hey küçük Fubao. Daha konuşmayı bile bilmiyorsun ama iç çekmeyi biliyor musun? Neye üzülüyorsun böyle? Seni beğenmiyor herhalde. Beni mi beğenmiyorsun? Buna nasıl cüret edersin? Ben senin babanım. Bana burun mu kıvırıyorsun? Birbirlerine ne kadar çok benziyorlar. Bu çocuk da pek yaramazmış. Tamam. Onu geri götürün. Emredersiniz majesteleri. Kimseyi telaşlandırmayın. Peki. Bugün işin yok mu? Hayır. Bugün nöbetim yok. Tang Ziling, boynum neden biraz ağrıyor acaba? Yine boynum tutulmuş. Ah, benim de boynum çok sertleşmiş. Birazdan bir doktor çağırıp baktıralım. Zırt pırt doktor çağırma. Bırakalım da küçük Fubao sana biraz masaj yapsın. Tang Ziling, küçük Fubao yine saçını çekiyor. Ah evladım. Bu hiç iyi bir alışkanlık değil. Tang Ziling, önce küçük Fubao Li anne götür, ben de hazırlanmaya başlayayım. Biraz daha uyu. Hadi git artık. Lütfen biraz daha uyu. Hemen git. Yavru. Hadi gidelim. Feyer. Feyer. Babam dün suçlularla çatışırken yaralandı. Bu onun değiştirdiği sargı bezi. Üzerinde izler var. Sonuçlar ne kadar sürede çıkar? Kısa bir süre içinde. Bana bir tel saç daha ver. Sonra dışarıda bekle. İçeri girmem gerekiyor. Sen bir şey demesen de zaten biliyorum. Ben babamın gerçek çocuğu değilim. Ne zamandan beri şüphelenmeye başlamıştın? Yaklaşık 2 yıl oldu. Babam bana çok düşkün gibi görünse de aslında hiçbir zaman gerçekten beni düşünmedi. Yine de beni o büyüttü. Ona karşı minnettar olmam gerekir. Madem onun oğlu değilsin, o zaman gerçek anne ve baban kim olabilir? Bence bunu araştırabiliriz. Nasıl araştıracağız? Bu imkansız gibi bir şey. Aptallık etme, ben yanındayım ya. Bundan sonra dışarıda sana benzeyen birini gördüğünde onun bir saç telini al. Test yapınca gerçeği öğreniriz. Böyle yaparsak insanlar beni deli sanmaz mı? Nereden çıktı bu deli? Jing prensesini rahatsız etmeye nasıl cüret edersin, bedelini ödemek mi istiyorsun? Bu arada Tang Ziling, ne zaman Beijing Malikanesi kentine misafir olarak gidebiliriz? Beijing Malikanesi kentine neden gidiyoruz? Prenses Beijing'i görmek istiyorum. Sence de ona biraz benzemiyor muyum? Şu Prenses Beijing yoksa annem olabilir mi? Annem buraya gelmemiş olsa bile
Bu bedenin eski sahibiyle şu prenses arasında bir kan bağı olabilir mi? Sen şüpheleniyor musun? Prens Beijing'in çocuğu olduğundan mı şüpheleniyorsun? İmkansız değil. Öyle mi değil mi bir deney yapınca anlarız. Ama davet edilmediğimiz için Beijing Malikanesi'ne girmemiz mümkün değil. Başka bir yolu yok mu? Mesela onu dışarı çağırsak? Beijing Malikanesi'ndeki kadınlar Prens Beijing'le olan ilişkileri yüzünden davetlere katılmak için dışarı pek çıkmazlar. Dahası Prenses Beijing, Beydit'ten yaralı döndüğünden beri söylenenlere göre yatağa düşmüş, hala da iyileşmemiş. Benim tekmelenip yaralanmamın üzerinden aylar geçti. Bu prensesin hastalığının hala geçmemesi hiç normal değil. Pekala o zaman lütfen benim için Beijing Malikanesi hakkında haberleri takip et. 3. hanımefendi, dışarıda Changle köyüten gelen bir erniği sizi görmek istiyor. Çabuk içeri gelsin. Hanımefendi, burada Yunyang'e ait saç telleri var. Teşekkürler Erni. Anlat bakalım neler öğrendin? Yunyang şu an sarayın ana mutfağında çalışıyor. Öğrendiğime göre oldukça becerikli biriymiş. Yıllar önce sadece malikanede süt annelik yapmakla kalmamış. Prenslikte de çalışmış. Prenslikte mi? Hangi prenslikmiş o? Sanki Jing Malikanesi dendi. Ya da Jing Sarayı mıydı? Köydekiler de tam hatırlamıyor. Yunyang genelde köy halkıyla sohbet etmezmiş. Daha önce birkaç kez eve uğramış. Onunla konuşmaya çalıştım ama hep benden kaçtı. Bu parayı şimdilik al. Bir şeye ihtiyacım olduğunda yine seni arayacağım. Teşekkür ederim hanımefendi. O zaman ben köye dönüyorum. Tahmin ettiğim gibi Yunyang'ın kızı değilmişim. Gizem gittikçe büyüyor. Bu çocuk Dadı'nın yanında değil miydi? Anlaşılan bundan sonra laboratuvara öyle kafama göre girip çıkmamalıyım. Gerçi çocuk daha muhtemelen hiçbir şey hatırlamaz. Eyvah, küçük bey kayboldu. Sorun yok Liya anne. Küçük Fubo benim yanımda. Ah benim canım küçük beyim. Bu minicik ellerinle, ayaklarınla. Buraya kadar nasıl emekleyip geldin? Aklım çıktı vallahi. Demek istiyorsun ki sen Yunyang'ın çocuğu değil misin? O aileyle hiçbir bağım yok. Yani bu demek oluyor ki seni Yunyang başka bir yerden getirmiş. Evet. Yunyang 10 küsür yıl önce Jing Malikanesi'de çalışmıştı. İçimde çok güçlü bir his var. Benim Jing Malikanesi'yle büyük ihtimalle bir bağlantım var. Jing Malikanesi'ne ne zaman gidebileceğim? Az önce öğrendiğime göre Prens Jing şu an düşmanla savaşıyor, konakta güvenlik çok sıkı, kimse içeri giremiyor. Pekala o zaman. Bu arada çiftliğe biraz biber ektim. Zamanı gelince birlikte acılı bir tencere yemeği yiyebiliriz. O da neyin nesi? Zamanı gelince anlarsın. Ayrıca sana geçen bahsettiğim şu patatesler var ya, Erni'den kabaca bir hesap yapmasını istedim. Dönüm başına verim 3000 ila 5000 kilo arasında olabilir. Gerçekten mi? O zaman hemen bir rapor hazırlayıp bakancıya iletmeliyim. O da gübrenin işe yaramayacağından endişe edip duruyordu. Artık içi rahat edebilir. Sen şimdi bu patateslerin dönüm başına veriminin 3000 ila 5000 kilo olduğunu mu söylüyorsun? Üstelik sadece sebze değil, karın da doyurabiliyor öyle mi? Evet efendim. Memur Tang, eğer bu doğruysa bu kez gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir hizmette bulundun. İmparatorluk fermanıdır. Bayındırlık Bakanlığı memuru Tang Zehiling, sunduğu kaliteli tohumlarla büyük başarı gösterdiğinden, kendisine 3. dereceden ilçe markizi unvanı verilmiş ve 1000 hane vergi geliri bağlanmıştır, emirdir. Markiz Tang, hadi fermanı teslim alsana. İmparatorumuzun lütfuna minnettarım. Markiz Tang, eşinizin çiftliğindeki patatesleri artık gelip alabiliriz, değil mi? Tabii, hepsini alabilirsiniz. 10 küsür dönümün patatesini bir markiz unvanı ile takas ettik. Karım burada olsaydı, o da kesinlikle kabul ederdi.
Yavru duydun mu? Annen artık gerçek bir hanımefendi oldu. Mutlu. Fei çok mutlu. Seni ufaklık, neden anne demiyorsun? Hanımım. Harika bir haberim var. Her şeyi biliyorum, saraydan gelen görevliler az önce buradaydı. İmparatorun rütbemi yükselteceğini düşünmüştüm. Ama bana asalet unvanı vereceği hiç aklıma gelmezdi. Unvan sahibi olmak terfi almaktan daha iyidir. Üstelik gelecekte bunu küçük Fubao'ya devredebilirsin. Çok daha karlı. Haklısın. Bugün bakanlıktaki meslektaşlarım teker teker tebrik etmeye gelip evimize kutlama yemeğine gelmek istediklerini söylediler. Önce eşime danışmam gerektiğini, tarihi belirledikten sonra onlara davetiye göndereceğimi söyledim. Peki bu sefer Jing Malikanesi'ye de davetiye gönderebilir miyiz? Hepsini çağırmaya çalışacağım. Harika. Unutmadan, İmparator bize bir malikane bağışladı. Oraya taşınabiliriz. Bu harika. O zaman bugünden itibaren hazırlıklara başlayalım. 3 gün sonra yeni evimizde bir ziyafet vereceğiz. Yaşasın. Tebrik ederim Bayan Tanku. Jufei hanımefendiyi selamlıyor. Prenses ile Bayan Jiang Hanım'ın böyle değerli misafirlerim olmanız yeni malikanemi gerçekten onurlandırdı. Lütfen ikiniz de beni takip edin. Çok özür dilerim. Kesinlikle yüzüğüm ikinizin de saçına takıldı. Önemli değil. Sorun yok Markiz Hanım. Birazdan kendimi affettirmek için en iyi şarapları ikram edeceğim. Buradan buyurun. Bugünkü güveç eskiden yediklerinize hiç benzemiyor. İçine özellikle kendi yetiştirdiğim biberleri ve bazı özel baharatları ekledim. Tadı çok daha yoğun olacaktır. Hadi herkes kapağını açıp baksın. Bayan Tangu, yaptığınız güvecin kokusu gerçekten harika geliyor. Haydi herkes tatsın. Tadı gerçekten çok güzel. Markiz Hanım, biber dediğiniz bu şeyin gerçekten büyüleyici bir tadı var. Sizce de Markiz Hanım ile Prenses Jing birbirlerine çok benzemiyor mu? Sarayda büyürken en çok duyduğum şey Jiang ailesi insanına hiç benzemediğimdi. Ben gerçekten Jiang ailesinin çocuğu muyum? Affedersiniz hanımefendi. Acaba kaç yaşındasınız? Seninle aynı yaştayım. Bu yıl 18 oldum. Aman Allah'ım, daha 18 yaşındaymış. Çocuğu kendi başına yemek yiyebiliyor. Ne kadar da erken çocuk sahibi olmuş. Afiyet olsun efendim. Mutfağa gidip tatlıların ne durumda olduğuna bakayım. Umarım bugün tüm gizemi çözebilirim. Olay netleşmeye başladı. Shao Wanking'de gerçekten kan bağımız var. Büyük ihtimalle teyzem olur. Ancak Jiang Zufei asla Shao Wanking'in öz çocuğu değil. O Yun Liang'in çocuğu. Yun Liang'in köydeki kocasıysa muhtemelen sadece bir kılıftı. Sırasıyla Jiang ailesi, Sun ailesi ve en son Tang ailesiye gitmiş. Bunda acaba nasıl bir iş var? Şimdi ise Tang ailesinin ana mutfağında çalışıyor. Arkasında biri mi var dersiniz? İnanıyorum ki cevap kesinlikle bu iki örnekte saklı. Nereye kayboldun? Az önce başım döndü, midem bulandı. Bu yüzden biraz uyudum. Peki ya misafirler? Hepsini uğurladım. Senin güvecine. Bayıldılar.
Tang Ziling, çok önemli bir sır keşfettim. Bir sonuç aldın mı? Prens Jing'in eşiyle ne ilgin var? Bir test yaptım. Prens Jing'in eşi benim teyzemmiş. Demek tahminin doğru çıktı. Ama sen Jiang ailesinin kızıydın. Öyleyse Jiang Shufei kim? Neden senin yerine geçmeye çalışıyor? Tang Ziling, Jiang Zufei'nin kökenini asla tahmin edemezsin. Yani bunu çoktan çözdüğünü mü söylüyorsun? Ama bu nasıl olur? Sen de onu bugün ilk defa gördün. Çünkü zekiyim. Jiang Shufei o sahte babanın kızı. Ne? Dük Tank mı? Evet, Dük Tang. Markiz hanımefendi nasıl bu kadar çok şey biliyor? Sanki biz gizli muhafızlardan bile daha yetenekli. Fakat şu anki asıl mesele, Prens Jing'in sarayı senin sözlerine inanacak mı? Ayrıca, Jiang Shufei'nin sahte olduğunu kanıtlaman gerek. Bu yüzden bir an önce Yunyang'ı bulmalıyız. Bir de doğumunda bulunan ebeye ihtiyacımız var. En iyisi önce imparatora bildirelim. Doğru ya. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Lütfen sakin ol. Ne oldu? Prens Beijing ağır yaralı bir halde başkente döndü. Haddini bil. Efendim olan kişinin kim olduğunu biliyor musun? Boş oda varken onu efendimize vermemeye nasıl cüret edersin? Efendim, gerçekten çok üzgünüm. O oda başkası tarafından rezerve edildi. Kim tutmuş olursa olsun, efendim onu kullanmak istediği sürece bize devretmek zorundasınız. Beyefendi, eğer hemen dönmezseniz size ayrılan özel odayı daha fazla tutamayacağım. Aralarınızda halletmeniz gerekecek. Saygılarımla Prens, Veliaht Prens. Eğer mahzuru yoksa, bizim ailemizle birlikte yemek yiyebilirsiniz. Tang Ziling neden biraz Veliaht Prens'e benziyor? Biraz benziyor mu? Bir yolunu bulup ondan 2 tel saç almam lazım. Konvoy yaklaşıyor, herkes yoldan çekilsin. Prens Beijing geri döndüğüne göre, o zaman Türklere karşı cephede kim savaşacak? Babam imparator, Prens Beijing'in yerine geçmesi için Dük Tang'ı görevlendirdi bile. Prens Beijing'in yaraları ne durumda? Durumunun ümitsiz olduğunu duydum. Ne olursa olsun o benim öz babam. Öylece durup izleyemem. Onu kurtarmak istiyorum. Bayan Tanghu tıptan da mı anlıyormuş? Bakın, bu hapları kendim yaptım. Prens Veliaht Prens. Denemek ister miydiniz? İnce düşünceniz için teşekkürler Bayan Tanghu, fakat sağlığım gayet yerinde. Takviye olarak herhangi bir tıbbi hap kullanmama hiç gerek yok. Küstahlık etme. Veliaht Prens'e nasıl ne olduğu belirsiz bir şeyi yedirmeye kalkarsın. Prens Hazretleri, iyi misiniz? Ama bu çok değerli bir şey. Fubo da bunu yedi ve gerçekten vücudu çok zindeleşti. Seni yaramaz çocuk, terbiyesizlik etme. Hemen buraya gel. Bu velet adeta aklımı okuyor. Bayan Tanghu, madem bu kadar faydalı bir şey, bana birkaç tane daha verebilir misiniz? Tanesi 5000 gümüş dolar. Görünüşe göre Bayan Tang daha önce hiç para görmemiş. Nasıl bir ilaç 5000 dolar edebilir ki? Sizinle tanışmak çok keyifliydi ancak işlerim var, şimdilik ayrılmam gerekiyor. Hoşça kalın. Endişelenmene gerek yok. Prens Beijing'i görmeni sağlayacak. Bir yol bulacağım. Görünüşe göre Veliaht Prens ve Tang Ziling arasında kan bağı var. Tang Ziling gerçekten de senin, Fubao ve Veliaht Prens'in hepinizin arasında kan bağı var. Sonuçlara dayanarak tahmin ediyorum ki senin ve Veliaht Prens'in amca yeğen olmanız gerekiyor. Öyleyse
Bu durumda kimliğin bir prens olmuyor mu? Kesinlikle öyle. Tebrik ederim. Tang Ziling zaten zengin ve güçlü birine sırtımı dayamak istiyordum. Meğer o kişinin bizzat sen olduğun ortaya çıktı. Tang Ziling, neden mutlu görünmüyorsun? Sen önceki imparatorun oğlusun. Son zamanlarda bazı şeyler hatırlamaya başladım. Bu Dük Tangün hatırlamandan korktuğu o anılar mı? Evet. Hafızamda sürekli yabancı bir kadın belirip duruyor. Herkes ona 3. prenses diye sesleniyor. Sanırım annem aslında bir Siyan Bey prensesiymiş. Başka bir şey var mı? Şu anda Dayu hanedanlığı sadece Göktürklerle savaşmakla kalmıyor, Siyan Beyler de savaşa dahil oldu. Özannemin kimliği açığa çıktıktan sonra ailemizin Çangan şehrinde huzuru kalmayacak diye korkuyorum. Eğer durum gerçekten buysa, kimliğin gerçekten çok hassas bir durumda demektir. Eğer durum gerçekten böyleyse, o zaman kimliğin gerçekten çok riskli. Her ne olursa olsun 3 kişilik ailemiz olarak çok dikkatli olmalıyız. Madem majesteleri beni tanımak istemiyor, o zaman biz de bilmiyormuşuz gibi davranırız. Peki, biz ailece saklanıp dikkat çekmeyelim. Küçük Fubo, nereye gidiyorsun? Kendi odama dönüyorum. Tang Ziling, fark ettin mi bilmiyorum ama küçük Fubao bazen bir yetişkin gibi davranıyor. Sanki her şeyi biliyormuş gibi. Günümüzde çocuklar erken gelişiyor, bu normal. Hem bu iyi bir şey değil mi? Öyle mi diyorsun? Belki de fazla kuruntu yapıyorumdur. Eğer majesteleri babasının Xian Bey kanı taşıdığını öğrenirse, ailemizin başı büyük dertte demektir. Eğer baban Büyük Yu Hanedanlığı'nın adamlarından değilse, gizlenmemiz gerekmez mi? Evet, saklanmalıyız. Ondan önce hazırlıklı olmalıyız. İster yiyecek olsun, ister değerli eşyalar, yeterince stok yapmalıyız. Gel, sıkı tutun. Tamam, boyuta gir. Peki ya yavru? Yoksa yavru da mı boyuta girdi? Küçüklüğünde oraya giremediğini hatırlıyorum. Yavru. Yavru korkma sakın. Dinle beni, bu bizim sırrımız. Eğer birisi öğrenirse beni alıp götürürler. Bunu ister misin? Güzel. Bana söz ver. Kimseye söylemeyeceksin. Hadi önce dışarı çıkalım. Tekrar bir deneyelim. Bakalım tekrar girebilecek misin? Hadi. Boyuta gir. Tepki yok. Bu tuhaf alan bazen işe yarıyor, bazen de yaramıyor. Ancak bebek girmek isterse içeri de girebiliriz. Yavru, yani şunu mu demek istiyorsun? Sadece sen girmek istersen benimle birlikte girebileceğini öyle mi söylüyorsun? Evet. Gerçekten de annesinin akıllı oğlu. Nasıl da bu kadar zeki olabilirsin? Keşke baban da bizimle beraber içeri girebilseydi. Böylece beklenmedik durumlardan korkmazdık. Markiz, Efendimiz bu gece Jing Malikanesi'ye gidileceğini söyledi. Hazırlanmanızı rica etti. Gerçekten mi? Harika. Prensin durumu nasıl? Hala aynı. Yaraları yavaş yavaş iyileşiyor ama bilinci hala kapalı. Bayan Tanku, Zihiling sizin çok etkili bir ilacınız olduğunu söyledi, doğru mu? Daha önce durumum çok ağırdı. Onun ilacını içtikten sonra iyileştim. Belki prens üzerinde de deneyebiliriz. Ne olursa olsun denemek istiyorum. Başka çaremiz yok. Bu
Bu Prens Jing modern dünyadaki babama tıpatıp benziyor. Hanımım, neyin var? Kendini iyi hissetmiyor musun? Sorun yok. Sadece gözüme toz kaçtı. Efendim, uyandınız mı? Tang Ziling'in eşi. Sizi kurtardı. Siz mi Bayan Tang Hu'sunuz? Efendim, benim adım Shen Fei. Tang Ziling'in karısıyım. Efendim, Bayan Tang Hu. Bir yerden tanıyor gibi misiniz? Sanki daha önce bir yerde görmüş gibiyim. Bu kız, biraz bana, daha çok da ablaya benziyor. Dünyada birbirine bu kadar benzeyen insanlar olması şaşırtıcı. Prens yeni uyandı. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Prens, bu yüzden daha fazla rahatsız etmeyelim. Bu kez biz, Jing Malikanesi olarak, size büyük bir minnet borçluyuz. Bayan Tang Hu'dan sonra, konağımıza daha sık uğramalısınız. Tabii, o halde lütfen prensesim siz de bizim Marquis Köşkü'yü sık sık ziyaret edin. Kalkmama yardım et. Yavaş ol. Peki ya Zufei nerede? O neden gelmedi? Zhu Fei bahçeden pek dışarı çıkmaz. Zufei konakta bu kadar mı zorluk çekiyor? O, en nihayetinde, ablamdan yadigar kalan bir kız. Ona karşı olan ilgin biraz azaldı mı? Prensim, Zhu Fei, siz ve ablamın çocuğu değil. Ne? Ben de bunu yeni öğrendim. Dadı, git ve o dönemki ebeyi buraya getir. Emredersiniz hanımım. Eğer Zufei benim öz çocuğum değilse, o zaman şu Shenfei, Wanyu ile benim çocuğum mu? Neden Shenfei'den şüpheleniyorsun? O çocuğa baktığımda, içimde bir yakınlık hissediyorum. Üstelik Wanyu'ya çok benziyor. Sadece yüz hatlarına bakarak Shenfei'nin senin çocuğun olduğunu söyleyemeyiz. Peki, Zufei meselesi nedir? Hanımım kadını getirdim. İçeri gelsin. Prens ve prensese selamlarımı sunarım. Kimsin sen? Prens Hazretleri, ben Ma Sanniang. Eskiden bir Çengan çalışanıydım. Biz birkaç kişi o zamanlar prensese doğumu yaptırdıktan kısa bir süre sonra peş peşe feci olaylar yaşadık. Hala hayatta kalmamın tek sebebi ise yer değiştirip sürekli kimliğimi gizlemiş olmamdı. Prens Hazretleri, yalvarırım bana yardım edin. Biz gerçekten hiçbir şey yapmadık. Neden? Başımıza bunca kötü iş geldi, hiç bilmiyoruz. Çabuk söyle. O çocuğun üzerinde ne gibi özellikler vardı? Prensesin doğurduğu kız bebek, çok güzel, beyaz tenliydi ve üzerinde hiçbir doğum lekesi yoktu. Tamam, şimdi gidebilirsin. Burada senin güvenliğini sağlayacağım. Prensese ve prense şükranlarımı sunarım. Zufei'nin vücudunda doğum lekesi var mıydı? Zhu Fei'nin iç bacağında bir doğum lekesi var. Belki de ebelerin başına gelen kötü olayların asıl sebebi budur. Ancak çocukları değiştiren kişi neden ele vermemesi için yine lekesi olmayan başka bir çocuk bulmadı ki? Anlaşılan Zufei'nin kimliği pek basit değil. Beyefendi, bu durumu yalnızca siz açıklığa kavuşturabilirsiniz. Peki ya şu Bayan Tanku? Bizim öz evladımız mı? Ondan da emin değilim. Anlıyorum. Bu olay netleşmeden önce, o çocuğu bu meseleye karıştırmak gerçekten doğru olmaz.
Konağa çoktan birilerinin oyunları sızmış olabilir. O kişinin asıl planı ne acaba? Görünen o ki, bizzat Tank Marki Köşkü makamına bir ziyarette bulunmam gerekecek. Gönderdiğiniz ilaçlar olmasaydı, korkarım ki gerçekten iyileşemezdim. Tanrı sizin yanınızdaymış majesteleri. Bizim ilacımız olmasa da mutlaka iyileşirdiniz. Markiz Tank, bugün kapınıza kadar geldim çünkü eşinize şahsen teşekkür etmek istiyorum. Hanımefendi acaba konakta mı? Majesteleri, buradayım. Acaba buraya teşekkür etmek dışında başka bir mesele için mi geldiniz? Markiz Tank çok zekisiniz. Doğruyu söylemek gerekirse, buraya hem teşekkür etmek hem de izninizle bir soru sormak için geldim. Kimin soyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Eğer yanlış tahmin etmiyorsam, sizin kızınız olmalıyım. Siz. Yoksa size bunu şu Yun Yang denilen kadın mı anlattı? Görünüşe göre şimdiden Yun Yang ismine ulaşmışsınız. Eşim de daha önce onu aradı. Fakat bulamadı. Korkarım ki o kadın pek tekin biri değil. Peki, neden bu kadar eminsiniz? Benim kendime has bir yöntemim var ama size bunu söyleyemem. Kısacası bana sadece 2 tel saçınızı vermeniz sizin biyolojik babam olup olmadığınızı anlamam için yeterli. Yönteminiz, kan bağını doğrulamaktan daha mı kesin? Eşim de daha önce buna benzer bir soru sormuştu. Fakat siz zaten mucizevi ilacımı içmişken bana inanmayı seçeceksiniz, değil mi? Buyurun alın, eğer yetmezse birkaç tane daha koparırım. Yeter artık kafi. Yalnız sonuçların çıkması için yarım saat beklememiz gerekiyor. Önemli değil. Ayrıca, merak ettiğim, Jiang Zhufei kimin çocuğu? O Yun Yang'den mi dünyaya geldi? Doğru. Jiang Zhufei, Yun Yang ve Dük Tang'nin çocuğu. Ne? Bu nasıl olabilir? Eğer Zhufei, Dük Tang'nin çocuğu olsaydı, benim çocuğumu değiştirmesi için hiçbir sebebi olmazdı. Bu durum hiç mantıklı gelmiyor. Fakat gerçek bu. Yine de Dük Tang'nin bunu neden yaptığını bizzat araştırmanız gerekiyor. Ya da bir düşünün, size ait olan hangi şeye Dük Tang göz dikmiş olabilir? Bir mesele daha var ki, o da benim başımı ağrıtıyor. Bu koca Beijing malikanesi de neden sadece bir tane kız çocuk doğdu? Prens Beijing bunca gücüne rağmen neden daha fazla çocuk sahibi olamadı? Gerçi prens şu an ancak 40'lı yaşlarında, üstelik ilacımı da içti. Yanına birkaç hanım daha alırsa 8-10 tane çocuk sahibi olması hiçten bile değil. Seni gidi cadı. Bana güvenin, çocuklarınızın sayısını artırırsanız başkalarının planları boşa çıkar. Herhalde doğacak ondan fazla çocuğun hepsi kız olacak değil ya. Birden aklıma geldi. Başka işlerim vardı. Şimdi izninizi rica ediyorum. Majesteleri, duyduklarımın tamamı bundan ibaret. Beijing Malikanesyon'un tek bir kızı var. Üstelik önceki imparator, adamın eşini hala rehin tutuyor, kuzeye gidip Prens Beijing'le birleşmesine izin vermiyor. Önceki imparator kesinlikle Prens Beijing'un soyunu kurutmak istedi. Doğru, bunu yapan mutlaka babamdı. Soğuk mu aldın? Ateşin de yok. Sorun değil. Sanırım birisi benden bahsediyor. Lordum, dışarıdaki herkes sizin hükümdarın kardeşi olduğunuzu konuşuyor. Gerçekten hiç beklemezdim. Koca eski hükümdar nasıl böyle bir şey yapabilmiş? Bunda ne var ki? O koskoca hükümdar. Onun sevdiği bir kadına kim hayır diyebilir? Konağa dönelim.
Kes sesini. Neden pek mutlu görünmüyorsun? Bir şey mi oldu? Kimliğim açığa çıktı. Bugün sokaklarda sürekli benim hakkımda konuşuluyor. Birinin bu haberleri mahsus yaydığından şüpheleniyorum. Bırak konuşsunlar. Biraz zaman geçip yeni haberler çıktığında bu konu unutulup gidecektir. Bunu söylemek zor. Sonuçta bu konu kraliyet ailesiyle ilgili. Tang Ziling, bence seninle ilgili konuşulması sadece bir bahane. Bana inanıyor musun? Dışarıda daha çok eski hükümdarın geçmişteki aşk maceraları konuşuluyor. Majesteleri, Beiping sancağı cephesinden zafer haberi geldi. Dük Tang, Xian Bey ordusunu bozguna uğrattı. Liu Cheng sancağı ve Yan sancağı topraklarını geri aldı. Üstelik Xian Bey'in büyük prensi Tuoba Chengmen'in işini bitirdi. Harika. Tanrı gerçekten Büyük Yu'nun yanındaymış. Tebrik ederim majesteleri. Dük Tang'ın bu kadar yetenekli olduğunu düşünmemiştim. Sonuçta Büyük Prens Tuoba Chengbi, Xian Bey tahtı için en güçlü adaylardan biriydi. Dük Tang, Büyük Yu'nun gururu olduğunu kanıtladı. Çok güzel, çok. Majesteleri, iki ordu çarpışırken ve kuzeyin dondurucu soğuğunda, arkadaki lojistik ve destek hattı asla kesilmemeli. Daha önce Dük Tang'ın talep ettiği gıda ve asker maaşları zamanında gönderilmeli, daha fazla gecikme olmamalı. Bakan Chen haklı konuşuyor. Doğrudan Bakan Liu'ya gidip, izni verdiğimi söyleyin. Emredersiniz majesteleri. Peder, kalbimde bazı şüpheler var. Anlat, dinliyorum. Dük Tang'ın talep ettiği maaş, gıda ve diğer malzemelerin miktarı diğer harcamalarla karşılaştırılınca gerçekten çok yüksek görünüyor. Üstelik tam ben bunu fark etmişken Dük Tang cephesinden bir zafer haberi gelmesi fazla tesadüfi değil mi? Xian Bey ile olan bu savaşta, Büyük Yu ordusunun birçok kaybı oldu, ailelerine gerekli tazminatlar verilmeli. General Kuyu'nun Anbey Genel Valiliği emrindeki asker sayısı Dük Tang malikanesinden çok daha fazla, yine de talep ettiği miktar Dük Tang'ın istedikleri kadar bile değil. Pekala, anladım. Bu konuyu araştırması için birini görevlendireceğim. Bu arada Feng Bao, küçük Fu Bao'nun saraya getirilmesini ayarla, çocuğun birkaç gün bana eşlik etmesini istiyorum. Emredersiniz majesteleri. Nedense, Fu Bao yanımda olduğunda kendimi daha huzurlu hissediyorum, sanki babam hala yanımdaymış gibi. Majesteleri. Markiz Tang ve Marki karısı ortadan kayboldu. Ne? Budan nerede? Wudan pusuya düşürüldü, uyuşturucu verildi ve baygın halde. Feifei de gitmiş. Feng Bao, derhal ordu komutanı Wei Xian'ye haber ver, hemen adamlarını aramaya çıkarsın. Onları mutlaka bulmalısınız, yoksa bunun bedelini canınızla ödersiniz. Emredersiniz efendimiz. Bu işte bir terslik var. Önce halk arasında Tang Ziling'in kimliği hakkında söylentiler çıktı, ardından Dük Tang askeri ödenek istedi. Ve şimdi de Tang Ziling kayboldu. Yoksa Dük Tang isyan mı edecek? Tang Ziling'i başa mı geçirmeye çalışıyor? İmkansız. Babam asla isyan etmez. Neler oluyor? Rüya mı görüyorum? Patron, bu ilaç ne kadar süre etkili olur? Bilmiyorum. Hadi çabuk yola düşelim. Yakalanmadan önce, bir an önce Beiping sancağı bölgesine ulaşmalıyız. Yol boyunca rotayı değiştirdik. Ayrıca hedef şaşırtmak için birkaç farklı araba kullandık. Bizi bulamazlar, değil mi? Tedbirli olmakta fayda var. Bu iki kişi efendimiz için çok değerli. Tanrım, galiba ikimiz de zorla alıkonulduk. Peki Tang Ziling nerede? Sadece 2 yetişkini alabildik. Peki ya, o ufaklık ne olacak? Bereket versin, küçük Fu Bao saraya çağrılmıştı. Yoksa hepimizi yakalarlardı. Elimizden bir şey gelmez. Kim bilebilirdi ki o ufaklığın şans eseri orada olmadığını. Yine de bu büyük bir fırsat, 2 yetişkini götürebilmek bile yeterince iyi. Majesteleri, duyduğuma göre Markiz Tang ve eşi ortadan kaybolmuşlar.
Merkez Emniyete haber verdim. Chang'an şehri dışındaki her yönde onları arıyorlar. Majesteleri, Wu'dan, durum nedir? Suçluyu yakaladınız mı? efendim, Yun Yang yakalandı. Gerçekten de Jiang Zhufei'un annesi olduğunu, ayrıca malikanedeki bebeği değiştirdiğini itiraf etti. Peki ya Shenfei? Yunliang'ın malikaneden çıkardığı kişi o mu? Evet, Shenfei sizin öz kızınız. Majesteleri, kızım, şu an kayıp ve çok endişeliyim. Onu bizzat aramama izin verir misiniz? Peki, Tang Ziling de bulunmalı. Sevgili bakanım, hangi tarafa bakmayı düşünüyorsun? Bu, Kuzey yönüne gidin. Düktang şu an Beiping Sancağı bölgesinde. Küçük Fubao, sen de ebeveynlerinin Düktang tarafından alıkonulduğunu mu düşünüyorsun? Düktang şüpheli davranıyor. Eğer bir isyan planlıyorsa onları o götürmüştür. Ama babamın onunla işbirliği yapması imkansız. Muhtemelen babamı zorlamak istiyor. Dur. Başıma dokunma. canım benim, küçük torunumun öfkesi pek bir yerindeymiş. Tamam. Bundan sonra amcan başını bir daha okşamayacak. Olmaz. Enerjimi korumalıyım ki bu iki aptal suçluyla baş edebileyim. Doğru ya. Laboratuvarda kızarmış tavuk var. Patron, kokuyu alıyor musun? Mis gibi kokuyor. Herhalde açlıktan hayal görüyorsun. Böyle ıssız bir yerin ortasında et nereden gelecek? Önce buradan kurtulmalı. Sonra kocamı bulmanın bir yolunu aramalıyım. Neredeyse uyanmak üzeredir. Git onu sıkıca bağla, yolumuza devam edelim. Tamam. Patron, o gitmiş. Nasıl olur? Buradan hiç ayrılmadık. Şimdi nasıl hesap vereceğiz? Belki de haydutlarla karşılaştığımızı ve onun artık olmadığını söyleriz. Başka çaremiz yok. Efendim, büyük bir sorunumuz var. Yeni bir haber geldi. Tang Ziling, Tuoba Yanlan tarafından kurtarılmış, Shenfei ise haydutlarca götürülürken bedelini ödemiş. Ne? Bu kadın çok tanıdık geliyor. Tam hatırladığım gibi. Linger, uyandın mı? Hatırlayamıyorsan kendini zorlama. Kampa dönelim. Seni iyi bir şamana muayene ettiririz. Sen benim annem misin? Evet. Şimdi seni eve götüreceğim. Eve mi? Evet eve. Bizim steplerimize döneceğiz. Olmaz. Seninle gelemem. Benim bir karım var. O da birileri tarafından götürüldü. Ne olmuş yani? Steplerde kadın çok. Vakti geldiğinde senin için 8 ya da 10 tanesiyle evlenmen hiç sorun olmaz. İstemiyorum. Ben sadece şimdiki karımı istiyorum. Onu bulmak zorundayım. Bu kadar sadık olacağın aklıma gelmezdi. O halde onu bulmanda sana yardım ederim. Zahir, Tang Zizong'i bulup Shenfei'yi geri getir. Emredersiniz. Prensesim, karargâhtan bir haber geldi. Shenfei'nin gittiğini söylüyorlar. Ne dedin? Kim gitmiş? Bu haber Dük Hazretleri tarafından geldi. Shenfei'nin Yuzhou yolundayken kötü adamlarla karşılaştığını söylüyorlar. İmkansız. İmkansız. Beni kandırıyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz. Linger. Çabuk büyücü hekimi çağırın, çabuk. Emredersiniz. Büyük anne, Linger'in eşi öldü. Az önce üzüntüden fenalık geçirdi. Önemli bir şey yok. Üstelik bu gencin sağlığı birkaç yıl öncesine göre çok daha iyi.
Şu hafızasını silecek ilaçtan ona bir ölçek daha içirin. Eğer evlendiğine ve bir çocuğu olduğuna dair anılarını kaybederse ancak o zaman toparlanabilir. Sizce bu doğru mu? O kişi onun için çok önemli olabilir. Ona ilacı içirin. Peki. Garson, herkesin şehir dışına doğru gittiğini görüyorum. Bu da ne demek? Misafir, dışarıdan geldiğin her halinden belli. Yuzhou şehri düştü. Burası artık Xianbei halkının toprağı. Şanbey toprağı mı? Yuzhou şehri nasıl bu kadar kolay düşebilir? Yoksa Dük Tang isyan edip rotasını Yuzhou'ya mı çevirdi? Aslında pek de düşmek sayılmaz. Duyduğumuza göre şu Yuzhou var ya, şu prens denilen adamın toprağıymış. O prensin hem büyük Yu hanedanlığı hem de Xianbei kanı taşıdığı söyleniyor. Zaten kendini hükümdar ilan etmiş. Bahsettiğin kişi Tang Ziling mi? Bu tam bir saçmalık değil mi? Tang Ziling asla böyle bir şey yapmaz. Şangu idaresi Yuzhou şehriye bu kadar yakınken neden kaçmıyorsunuz da hala burada işinize devam ediyorsunuz? Patronumuzun dediğine göre bu sadece asillerin kendi arasındaki bir kavga. Bizim gibi sıradan vatandaşları pek de ilgilendirmiyor. Kimin imparator olduğunun bir önemi yok, nasılsa yine bir büyük Yu hanedanlığı pek bir farkı olmaz. Tang Ziling bir piyon gibi başkası tarafından yönetilmez. Onu bir an önce oradan kurtarmalıyım. Yarın Şangu'de hazırlıkları tamamlayıp doğrudan Yuzhou şehriye gideceğim. Majesteleri, Yuzhou düştü. General Fan Chong artık yok. Dük Tang isyan etti. Haberim var. Eski general ve Lu Xiu Yanmen sancağıdan geçerken Türklerin saldırısına uğradılar. Eski general Yanmen sancağı önünde can verdi. Majesteleri, majesteleri. Başhekim İksu, babamın durumu nasıl? Prens Hazretlerine bildirmeliyim. Majesteleri aşırı öfkeden kan kusup bilincini yitirdi. Bu kadar baskıya bile dayanamadı doğrusu. Babam ne zaman uyanacak? Şey. Zehirlendi mi yoksa? Dilini mi yuttun? Söyleyeceklerini çabuk söyle. Yoksa başka şansın olmayacak. Majesteleri sanırım zehirlenmiş. Fakat bendeniz zehirler konusunda pek bilgili sayılmam. Sorun değil. Her şey kontrolüm altında. Tang Zizong, kim olduğunu unutma. Bana nasıl böyle davranırsın? Ne oldu? Sen zaten hep abinden kurtulmak istemiyor muydun? Artık o yok. Mutlu değil misin? Ama ben sana hayatını bağışlamanı söylemiştim. Ama ben istemedim. Hatta babana da bedelini ödetmek niyetindeydim. Ne yazık ki o ihtiyar senin kadar saf çıkmadı. Bu yüzden elimden kurtulmayı başardı. Tang Zizong, sen bir kurtsun. Kalpsiz ve vahşi bir kurtsun. Cezanı çekeceksin. Cezanı çekeceksin. Şu an saray Göktürkler ile uğraşıyorken ben de ordumla Xianbei topraklarına saldırıyorum. Artık Xianbei'ün Anchegu kabilesi, Foni kabilesi ve Baishan kabilesi bölgeleri hepsi benim kontrolümde. Elinden ne gelir ki? 3 kabilenin halkı da yeni liderlerinin Xianbei kanı taşıdığını ve üstelik Kaan Tuobay'ın torunu olduğunu duyunca bize katılmaya hiç itiraz etmediler. Üstelik Tang Ziling de önceki imparator Chu Chengyan'ın oğlu olduğu için baş kaldırsalar bile bu kendi ailelerinin Chu hanedanının meselesi, yani bir iç karışıklık sayılır. Bu durum tam olarak bir taşla 2 kuş vurmak gibi. Efendim. Dışarıdaki kim? Baba, benim. Linger. Linger. Karısının kaybının acısını ona unutturmak istedim. Ancak ilacı içtikten sonra sadece 10 yaşındaki anıları kaldı. Böylesi daha iyi. Çocukluğundan beri babası olan benimle bir kopukluk vardı. Şimdi böylesi çok daha iyi. Baba, çok sıkıldım.
Ne zaman eve döneceğiz? Burayı pek sevmiyorum. Chang'an şehri'e geri dönmek istiyorum. Yuzhou iyi değil mi? Burası kalabalık değil, hiç eğlenceli değil. Linger merak etme. İleride Yuzhou çok kalabalık ve hareketli olacak. Güzel. O zaman dışarıya çıkıp oynayacağım. Şehrin içinde dolaşacağım. Pekala. Seni korumaları için adam göndereceğim. Bu arada baba, ben hala Wudan'ı tercih ederim. Neden Wudan burada değil? Wudan. Bir göreve çıktı. Bundan sonra seni Zaer koruyacak. Tamam. Jaer, haydi benimle şehre eğlenmeye gel. Emredersiniz. Tang Zizhong. Gerçekten çok kurnazsın. Ana oğul ikimizi de sonuna kadar kullandın. Veliaht Prens Hazretleri, artık Tang Zizhong isyan ettiğine göre, devlet derhal asker gönderip Tang Zizhong'i cezalandırmalıdır. Veliaht Prens Hazretleri, Doğu Göktürk Kağanlığı da harekete geçti, Wuyuan komutanlığı artık düştü. General Kui, Yulin komutanlığı geri çekildi. Ancak General Kui'in erzak talep ettiği dilekçe 10 gün önce Chang'an'a ulaşmıştı. Veliaht Prens Hazretleri, tedbir amaçlı olarak birkaç prensi başkente çağırıp devlet meselelerini konuşma vaktidir. Hala çok toy. Aman Allah'ım, herkes oraya oturabilir mi sanıyorsun? Kardeşim Fubao. Beni boş ver, sen devam et. Veliaht Prens Hazretleri, burası büyük bir devlet meclisidir, cahil küçük bir çocuğun oyun alanı değildir. Kardeşim Fubao. Prens Gong makamının arkasına saklanma. Veliaht Prens geleceğin imparatorudur. Nasıl cüret edersin? Tününü aşmaya. Beni affedin Veliaht Prens. Asla bir saygısızlık etmek istemedim. Prens Gong, Prens Veliaht Prens Hazretlerini alenen azarladın. Ceza olarak Dafeng çiftliği bölgesindeki 30 kışlak arazinin tahılını saraya bağışlayacaksın. Tam da cephede gıda sıkıntısı yaşanırken bu çok iyi olacak. O nereden biliyor? Dafeng çiftliği bölgesinde 30 kışlak arazim olduğunu. Bu velet bütün bunları nereden öğrenmiş olabilir? Ayağa kalkabilirsin Prens Gong. Suçunun bedelini tahıl yardımıyla ödeyeceksin. Lanet olsun. Neden ağzımı açtım ki? Daha altı bezli küçücük bir çocukla neden inatlaşıyorum ki? Prens Veliaht Prens Hazretleri, Yuzhou şehri kaybedildi. Tang Zizhong alenen isyan başlattı. Bu yüzden Prens Veliaht Prens Hazretlerinin en kısa sürede bir karar vermesini, Yuzhou tarafına kimi göndereceğine karar vermesini, Yuzhou şehriyi geri almasını ve hainleri cezalandırmasını talep ediyorum. Efendiler, önerisi olan var mı? Prens Veliaht Prens Hazretleri, birini önermek isterim. Prens Gong, kimi öneriyorsun? Efendim, naçizane Quan Rui'yi öneriyorum. Quan ailesi nesillerdir orduda hizmet verir, sayısız zaferleri vardır. Şu anda kendisi Kingshao bölgesindedir. Yuzhou'a da çok yakındır. Ordusuyla beraber tam zamanında Tang Zizhong'un önünü kesebilir. Ne kadar beceriksizsiniz. Eğer müdahale edilmezse şu ailesinin koskoca krallığı elden gidecek. Şu Quan Rui denilen kişi Tang Zizhong'un eski adamlarından biri olmalı. Prens Gong yoksa amacın Tang Zizhong'a takviye güç göndermek mi? Asla böyle bir niyetim yok lütfen. Lütfen Veliaht Prens durumu adaletle değerlendirsin. Tang Zizhong ile savaşacak kişiyi başka bir gün tartışabiliriz. Fakat madem Tang Zizhong isyan etti, Dük Malikanesi bölgesindeki Tang ailesi artık hayatta kalmamalı. Uygun bir vakitte onların işini bitirin. Bu öfke çok tanıdık geliyor, yoksa bu küçük velet gerçekten eski imparatorun ruhunu mu taşıyor? Prens Veliaht Prens Hazretleri, Dük Malikanesi bölgesindeki Tang ailesiyi elbette zindana kapatmalıyız. Fakat şahsi fikrim, ailesini kullanarak Tang Zizhong ile müzakere edebiliriz. Eğer anlaşma sağlanamazsa, onları cezalandırmak için henüz geç değil. Çok güzel. O halde Lord Chen'in dediği gibi olsun. Herkes dağılabilir.
Kardeşim Fubao, bugün varlığın büyük fark yarattı. Bu çocuk da gözlerimin önünde büyüdü. Ne yazık ki hala tecrübesiz. Onu iyice eğitmem gerekecek. Şu baygın yatağı adama gelirsek görünüşe göre onu kurtarmak mümkün değil. Şimdilik onu boş verelim. Bu sevgi dolu bakışlar, tıpkı İmparator Büyük Babamın bana baktığı gibi. Kardeşim Fubao, seni gördüğümde aklıma hep İmparator Büyük Babam geliyor. Kardeşim Fubao, devlet işlerinden çok iyi anlıyor gibisin. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Bu doğuştan gelen bir yetenek. Küçücük yaşına rağmen gerçekten insanı sinir eden laflarım var. Seni böyle duyunca o kadar kitabı sanki boşuna okumuşum gibi hissediyorum. Kendimi bir aptal gibi hissetmeme neden oluyorsun. Tamam artık. Hala cezasını vermemiz gereken bir sürü kişi var. Vakit kaybedemeyiz. Haklısın. Önce Feşvank Sarayı'nın yanına gidelim. Hala hayattayken yapması gereken bazı şeyler var. Kardeşim Fubao gerçekten de şaşırtıcı. Pekala, hadi gidelim. Lanet olsun. Günlerdir buradayım ama hala Tang Ziling'in nerede olduğuna dair bir iz bulamadım. Genç efendi. Neye bakıyorsun? Bir şey yok. Bu Yuzov de çok sıkıcı. Hanımefendinin kılık değiştirme konusunda bu kadar yetenekli olacağını hiç tahmin etmezdim. Harika. Kim var orada? Hanımefendi benim, Wu'dan. Senin burada ne işin var? Hanımefendi, iyi olduğunuzu görmek çok güzel. Sizin için çok endişelendim. İçeri gel de konuşalım. Tang Ziling nerede? Efendimiz'i takip ederken sizinle karşılaştım. Ne? O buralarda mı? Fakat yanındakiler yüzünden ona yaklaşmak zor. Beni hemen ona götür. Tang Ziling böyle sürekli izlendiği bir hayattan kesinlikle hoşlanmıyordur. Onu bir an önce oradan çıkarmalıyım. Majestelerine ne verdiniz? Endişelenme, bu kendi sarayının kutsal ilacı. Ben de bir kere denedim. İnsan kendini çok huzurlu hissediyor. Rahat ol. Yakında uyanacaktır. Veliaht Prens Hazretleri, bildirmem gereken önemli bir konu var. İçeri gir. Veliaht Prens Hazretleri, gizli bir rapor aldım. Yizhao Kralı, şüpheli hareketler içerisinde. O üçüncü kardeş, muhtemelen imparatorun baygın olduğunu düşünüp yine bir fırsat bulduğunu sanıyor. Üçüncü amca, yoksa gerçekten Chang'an şehrine saldırmayı mı düşünüyor? Sadece imparatorun. Bir an önce uyanmasını diliyorum. Aksi takdirde diğer bölgelerdeki vasal krallar harekete geçmek için fırsat kollayacak, özellikle de Yuzhou. Burası Chang'an'a çok yakın. Dikkatli olmamız ve önlem almamız gerek. Chenjin, hemen orta sekreter Zheng Fan'i Çin Zheng salonuya çağır. Bu ufaklık Zheng Fan'i çağırdığına göre, imparatorluk fermanımı hazırlatmak istiyor. Efendimiz. Baba, uyandın. Uyanman iyi oldu. Tam da çalışma vakti gelmişti. Feng Bao, git ve imparatorluk mührünü getir. Seni ufaklık, mühürle ne işin var? Eğer şimdi harekete geçmezsen, yakında koruyacak bir tahtın kalmayacak. Majestelerini saygıyla selamlarım. Veliaht Prens Hazretleri. Ayağa kalk. Teşekkür ederim majesteleri.
Seni buraya ben çağırdım. Ben dediklerimi yap. Bu çocuk aklını kaçırmış olmalı. Bu bir imparatorluk fermanı. Ne şakası yapıyorsun sen? Derhal Tang konağı ve tüm adamlarını zindana kapatın. İster öz soyu ister yan soyu olsun hepsini hapse atın ve 2 ay sonra işlerini bitirin. Ayrıca Tang ailesi var. Kim kendi rızasıyla Dük Tang'in suçlarını ihbar ederse bu iyilerinin karşılığı olarak cezası hafifletilebilir. Hatta bağışlanabilir. Bu gerçekten o küçük bebek mi? Şimdi dediklerimi kelimesi kelimesine uyarak resmi kınama mektupları şeklinde yaz. Emredersiniz. Hepsini yazdım. Bir oku bakalım. Bir eksiklik var mı duyayım? Emredersiniz. Büyük Yu hanedanlığı şu an zor zamanlardan geçiyor. Yizu kralıya emir verilsin. Şu bölgesinde gizlenen silahların tamamını düşmanla savaşması için orduya teslim etsin. Tingzhou kralıya emir verilsin. Kendi özel birliğini Prens Beijing'e destek göndermesi için yola çıkarsın. Onun 50.000 askeri olduğunu biliyorum. Ona söyleyin ki eğer müttefiki düşerse sıranın ona geleceğini bilsin. Eğer Büyük Yu hanedanlığı Batı Göktürk tarafından işgal edilirse onun o prens unvanı da onu kurtarmaya yetmeyecektir. Ayrıca Guangzhou kralı biraz gümüş para göndersin. Artık devlete fakirlik edebiyatı yapmasın. Onlar yeni bir tuz üretim yöntemi geliştirdiler. Yasa dışı tuz ticaretinden servetine servet kattılar. Eğer gümüşleri kendisi teslim ederse bu seferlik belki cezalandırılmaktan kurtulabilir. Bu fermanlar yazıldıktan sonra majestelerine mühürlettirin. 3. kardeşimin gizlice silah yaptığını ben bile yeni duymaya başlamışken, küçük Fubao nasıl oluyor da yerlerini bile biliyor. Dahası, o obur 2. kardeşim, kendini zararsız gibi gösterip sadece yemek yediğini sanıyorduk ama 50.000 kişilik gizli ordusu varmış. Ve şu 5. kardeşim, başkente her geldiğinde bana gelip ne kadar fakir olduğundan yakınır, babamızın ona Guangzhou gibi berbat bir yeri vererek ayrımcılık yaptığını söylerdi. Ben de ona bir sürü ödül ve para vermiştim. Acaba Yuzhou kralı de gizli saklı işler dönüyor mu? 4. kardeş Yuzhou kralı şimdi ne haldedir bilmiyorum. Tang Zizong tarafından rehin alınmış olabilir. Gerçi o akılsız herif Yuzhou valisi isyan ederken olan biteni hiç fark etmediyse başına geleni hak etmiştir. Son olarak Lu Xiu'nun oğlu olan Lu Mingzir'i general tayin ediyorum. 50.000 kişilik ordusuyla Tang Zizong'un üzerine yürüyecek. Bu harika bir plan. Yaşlı General Lu Xiu'nun Shangu bölgesinde canından olmasının Tang Zizong'la kesin bilgisi var. Bu küçük adam aslında kimdir? Yoksa gerçekten önceki imparatorun reenkarne olmuş hali mi? Önceki imparator ölümsüzlük işlerine takıntılıydı. Yoksa gerçekten çalışıp amacına ulaştı da gençleşti mi? Hanımım, dün gece gelen habere göre Markiz ve yanındakiler gece yarısı Beiping sancağıya çekilmişler. Başka bir yol düşünebiliriz. Birini dışarı kaçırmanın bir yolunu mutlaka buluruz. Endişelenme. Fakat saray şimdiden genç General Lu'yu görevlendirdi. Tang Zizong'u dize getirmek için gönderdi. Tang Zizong şu an asker topluyor. Aralarına karışmayı düşünüyorum. Bu gerçekten harika bir fikir. Biz düşüneyim. Ama sen tanınan birisin. Kimsenin seni tanımamasını istiyorsan... Buldum. Daha önce Tang Ziling'in yanındaki o hizmetçiyi görmüştüm. Onunla birebir aynı bir yüz maskesi yapabilirim. Vakti gelince onu takarsın. Böylece onun yerine geçebilirsin. Bu orduya sızmaktan çok daha kolay olmaz mı? Çözümleriniz hiç bitmiyor hanımım. Bana biraz zaman ver. Bu akşam gel konuşalım. Peki, Dün Yuzu'dan haber geldi. Bayan Tang Hui'nin artık hayatta olmadığını söylediler. Küçük Fubao o zamandan beri ağlıyor. Bu çocuk bazen bir yetişkin gibi konuşuyor, benden daha çok imparatora benziyor, bazense tam bir normal çocuk gibi ağlayarak annesini istiyor. Baba, kardeşim Fubao annesini bulmak istiyor. Lütfen gitmesine izin ver. Ben de ona eşlik edebilirim. Bu seni ilgilendirmez. Sen karışma.
Ortalık yeterince karışık değil mi zaten? Iksu Hui'nin bana eşlik etmesini istiyorum. Şu Hui mi? Şu Hui babanın şahsi hizmetkarı. Küçük Fubao neden onu istiyor ki? Yoksa o gerçekten babamın reenkarnasyonu mu? Peki öyleyse, şu Hui'nin seninle ilgilenmesine izin vereceğim. Ama saraydan ayrılmayı asla aklından geçirme. Kardeşim Fubao kaçmaya çalışacağından emindim. Bak, seni yakaladım işte. Ne kadar da yeteneklisin. Neden uçup gitmiyorsun? Ancak merak etme kardeşim Fubao, kimseye söylemedim. Sen çok küçüksün. Nasıl gönlüm el verir tek başına gitmene? Şöyle yapalım. Seninle gelebilirim. Böylece veliaht prens kimliğimi kullanarak bazı memurlara gözdağı verebilirim. Bu yüz sarayda işe yarasa da dışarıda sadece bir çocuğum. Veliaht Prens haklı. Birlikte çıkarsak onun dünyayı tanımasını sağlayabilirim. İleride memurlar tarafından kandırılmaz. Kardeşim Fubao, eğer benim gelmeme izin vermezsen babana haber veririm ve o zaman sen de hiçbir yere gidemezsin. Pekala. Benimle gelebilirsin. Tamam. Hemen hazırlanıp geleceğim. Derhal yola çıkıyoruz. Harika. Sonunda annemi görmeye gidebilirim. Geçen gün imparatora verdiğim akıllıca fikirlerle o üç prensin elindeki tüm değerli eşyaları aldım. Geriye sadece bu yağlı kurban Yuzou kralı kaldı. Onu Feifei'ye saklamalıyım. Hazırladığım bu sürpriz eminim hoşuna gidecek. Nasıl? Tekniğim iyi değil mi? Gerçekten de Lord'un yanındaki o kişinin tıpık aynısı olmuş. Hanımım çok yeteneklisiniz. Görevi tamamlayacağıma söz veriyorum. Mutlaka dikkatli ol. Tam burada olacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Herhangi bir şüpheli durumda. Vakit kaybetmeden benimle iletişime geç. Tamam hanımım. Kim var orada? Genç efendi, benim. Zaer, burada ne işin var? Genç efendi, benim. Wudan. Wudan mı? Wudan de kim? Genç efendi, Wudan. Beni boş ver de hemen Shenfei'yi korumaya git. zaten hanımım gönderdi beni. Kendisi güvende. O zaman çabuk saklan. Gerçek Zaer seni görmesin. Merak etme, onu etkisiz hale getirdim. Genç efendi, haydi çabuk gidelim buradan. Olmaz. Şimdi beni sıkı denetim altında tutuyorlar. Zaer kamptan rahatça girip çıkabiliyor. Ama beni de yanında çıkarması mümkün değil. O zaman o korumanın yerine geçip senin yanında kalacağım. Kardeşim Fubao, yol boyunca neden her şeye bu kadar aşinaymışsın gibi davranıyorsun? Sorma. Bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğunu söylemiştim. Peki burası neresi? Burası Yuzou kralının özel mülkü. İçeri girip biraz dinlenelim. Ayrıca biraz da para alabiliriz. Iksu-hui, kapıyı çal. Emredersiniz efendim. Kime bakmıştınız? Yuzou kralının konutundan geliyoruz. İçeride dinleneceğiz. Aman tanrım, bu eski imparatorun yanındaki meşhur kişi değil mi? Adım şu. Adım Wang. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. 4. amca, sen burada mıydın? Bu harika. Senin burada ne işin var? Kardeşim Fubao'yu gezdirmeye çıkardım. Sen yoksa.
Veliaht prens misin? Peki bu çocuk kim? Bu 6. amcamın oğlu. Küçük Fubao. Baksana, imparator dedeme ne kadar çok benziyor değil mi? Gerçekten de benziyor. Hem de fazlasıyla. Hep boş laflar. Sen neden bu kadar sefil görünüyorsun? Kendi küçük ama dili epey zehirliymiş. En iyisi içeride konuşalım. Siz hepiniz dışarıda bekleyin. Veliaht Prens benimle gelsin. Zoo eyaleti de sakladığın yiyecekler ve mühimmatlar. Hala orada duruyorlar mı? Hepsini teslim et. Onları kullanacağım. Saçmalama. Gizli mühimmatım falan yok. 4. amca. 2., 3. ve 5. amcalarımın teslim ettiği her şeyi zaten biliyorsun. Danışmanların çoktan Düktang'ın tarafına geçti. Tüm durumunu biliyorlar. O eşyaları hala taşımayacak mısın? Onları düşmana kendi ellerinle mi vermek istiyorsun? Olmaz. Asla ona verilemez. Veliaht Prens, Yusuf Kralı'nı takip etmesi için birilerini gönder. Eşyalarını nereye sakladığını gör. Ne? Wu'dan Tang Ziling'un yine mi hafıza silen ilaçtan içirildiğini söylüyorsun? Doğru. Beyefendi bizzat kendi söyledi. Annesi, Xianbei'nin 3. prensesi olan Tuo Bayan'la onu evine götürmeyi kafaya koymuş. Bu yüzden hafızasını kaybetmesi için elinden gelen her yolu deniyor. Öyleyse seni nasıl hatırlıyor? Beni hala hatırlıyor mu? Beyefendi, kendisinin de bu duruma şaşırdığını, ilacı bu sefer içtikten sonra sadece birkaç gün rahatsızlandığını, fakat hafızasında en ufak bir kayıp olmadığını söyledi. Beyefendi ayrıca o gün restoranda seni zaten tanıdığını, sadece çeşitli riskleri göz önünde bulundurduğu için seninle iletişime geçmediğini de ekledi. Çok şükür. Sanırım, muhtemelen beyefendiye verdiğin o iksirler sayesinde ilacın etkisine karşı koyabildi. Yoksa birbirinizi yeniden tanımak zorunda kalsaydınız, bu büyük bir dert olurdu. Tanrı'ya şükürler olsun. Tang Ziling gerçekten çok acı çekmiş. Onun geçmişinin bu kadar karmaşık olabileceğini hiç düşünmemiştim. Peki biliyor musun? Şu Xianbei prensesi neden eski imparatordan çocuk sahibi oldu ve sonrasında Tang Ziling neden acaba? Büyük Malikanesi tarafından büyütüldü. Doğrusunu istersen, bu konuda benim de kafam çok karışık. Düşünüp taşındım da bu kesinlikle o yaşlı tilki Tang Zizong'un kurduğu bir tezgah. Muhtemelen çok önceden büyük bir plan yaptı. Yalnızca kocam için üzülüyorum. Çok eskiden beri bir piyon olarak kullanılmış. Her ne olursa olsun bir yolunu bulup onu bir an önce kurtarmalıyız. Hanımım, hissettiğim kadarıyla beklediğimiz fırsat geliyor. Ne fırsatı? Az önce yolda kulağıma bir haber geldi. General Gui'in ordusuyla birlikte içeriye hücum ettiği söyleniyor. Xianbei Birliği'nde herkes panik içinde. Görünüşe göre bu iç karmaşa yakında çözülecek. Peki bunu neden daha önce söylemedin? Hemen harekete geçmeliyiz. Hanımım, Xianbei karargahında güvenlik çok sıkı. Sakın fevri davranmayın. Eğer dediklerin doğruysa Tuo Bayan'la yanına Tang Ziling'i de alıp muhtemelen geri çekilecektir. O zaman onu kurtarmamız çok daha zor olur. Hanımım, yapmayın hanımım. Linger, Büyük Yu'nun ordusu buraya doğru saldırıyor. Çabuk buradan gitmeliyiz. Ne yapıyorsun? Anne, gidemem. Gidemez misin? Neden? Bana söz vermemiş miydin benimle Bozkır'a geri döneceğine dair? Ben sadece eşimi ve çocuğumu bulmak istiyorum. O hafıza sildirme ilacını içmemiş miydi? Nasıl oluyor da hala karısını hatırlıyor? Karın artık yok. O gitti. Gittiğimi kim söyledi? Hanımım, Linger.
Demek başından beri rol yapıyordun. Aslında hafızanı hiç kaybetmemişsin. Ayrıca siz buraya nasıl girdiniz? Ha, dışarıdaki nöbetçilerin hepsi biyolojik ilacımla bayıldı. Linger, lütfen benimle buradan ayrıl. Onlara asla zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Eğer istersen, annen olarak sana söz veriyorum. Karını da yanına alıp bizimle birlikte gidebilirsin. Anne, Büyük Yuhanedanlığı asla bizden alamazsınız. Hala vaktiniz varken, çabucak Bozkır'a geri kaçın. Şimdi Kuyu ordusu devasa bir güçle geliyor. Amaçları Dük Tang'ı kuşatmak. Tang Zizhong her yönden kuşatılmış durumda, fazla dayanamaz. Ayrıca, o kurnaz adamın sana sadık kalacağına gerçekten inanıyor musun? Anne, şu an yapman gereken en doğru şey, kendi gücünü korumaktır. Linger, umarım annen olarak seni tekrar görebilirim. Şu Shui Wenbin'e bak sen. Nasıl olur da adamlarıyla karargahıma baskın yapmaya cüret eder? Efendim, 3. Prens majesteleri kalan birliklerle birlikte kaçıyor. Destek için birlik göndermeli miyiz? Şu anda etrafımız sarılmış halde çıkışı olmayan bir şehre hapsolduk. En iyi çıkış yolumuz Bozkır'a çekilmek, Xianbei topraklarına geri dönmektir. Biraz güç toplayıp dinlendikten sonra yeniden ayağa kalkma şansımız olacak. Emredersiniz. Feyyar, son zamanlarda yemeden içmeden kesildim. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Bu kargaşa bittikten sonra bir daha asla ayrılmayacağız. Tamam. Abi, Xianbei halkı tamamen kaçmış, kesin geride bir sürü iyi şey bırakmışlardır. Siz Chang'an şehrideki o çift değil misiniz? İki eski dost, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Bu gerçekten büyük bir tesadüf. Dünya ne kadar küçük, sonunda karşılaştık. Wu'dan, şunları hemen yakalayıp tutukla. Emredersiniz. Lady Şövalye Shen, merhamet et bize. Yol boyunca size ne kadar çok iyi baktığımızı biliyorsun. Hatırımız için bizi öylece görmezden gelip salıver. Sensin o önemsiz herif. Konuş. Size daha önce kim emir verdi? Orta yaşlı biriydi. Ancak Yüzhov valisi sanki onun bir arkadaşıydı. Bunu kesin Dük Tang yaptı. Yine de merak ediyorum. Neden kendi yapmak yerine bu iki eşkıyayı kullandı? Dük Tang'ı tanıyor musun? Biz eşkıyaydık. Hükümet askerleri eşkıya temizliği yapınca biz de kaçtık. Bu yüzden bu kaçırma işine girdik. Şu an artık bu kaçırma işlerinde ekmek kalmadı. Tekrar dağlara çıkıp eşkıyalığa geri dönmek istiyoruz. Yeter artık. Ne derseniz deyin, eşimle benim bugünkü durumumuz hep sizin yüzünüzden. Bu hesabın mutlaka görülmesi gerekiyor. Hanımefendi, bize bir bakın. Yol boyunca size hiç zarar vermedik. Lütfen bizi serbest bırakın. Efendim, elimizde bir miktar para var. Hepsini siz alabilirsiniz. Para mı var? O zaman işler kolay. Şu acınası haliniz için sizinle daha fazla uğraşmayacağım. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür etmek için acele etmeyin. Ne de olsa ikiniz de sabıkalı adamlarsınız. Size gerçekten güvenemem. Size yavaş etkili bir iksir vereceğim. Bunu içeceksiniz. Her 15 günde bir de size etkisini gideren panzehri vereceğim. Bu kadının niyetinin kötü olduğunu biliyordum. Ama önce canımı kurtarmalıyım. Hanımefendi, içiyorum, hemen içiyorum. Ben de içmeye hazırım. Merak etmeyin, bir yere gitmiyoruz. Tahmin edersiniz ki Shen ailesi Chang'an şehridedir. Biz ayrılacağımız zaman size panzehri tamamen vereceğiz. Bu yüzden şu andan itibaren hiçbir kötü niyet beslemenizi istemiyorum. Peki efendim. Abi,
Bu iksirin tadı tatlı ve ekşiymiş, tadı aslında gayet güzel. Wu'dan onları dışarı götür. Yürüyün bakalım. Tang Ziling, bana güveniyor musun? Tabii ki. Sen benim karımsın. Sana kayıtsız şartsız güveniyorum. Peki o zaman şimdilik hiçbir şey sorma. Sadece içinden. Benimle bir yere gelmek istediğini geçir. Tamam. Seninle olduktan sonra her yere gelmeye hazırım. Boyuta gir. Tang Ziling, şu an bir şey düşünme. Seni gizemli bir yere götüreceğim. Sadece benimle olmak istediğine odaklan. Başka hiçbir şeyi kafana takma. Sadece benimle gel. Tamam. Seninle geliyorum. Harika, Tang Ziling. Seni içeri getirmeyi başardım. Hayatım. Burası neresi? Burası benim gizemli boyutum. Aynı zamanda laboratuvarım. Daha önceki saç analizlerini hep burada yaptım. Hayatım. Bana doğruyu söyle. Sen aslında kimsin? Sen bir peri misin yoksa? Yoksa sen benimle aynı devirden değil misin? Her şeyi anlatacağım. Korkma lütfen. Ben gelecekten geldim. Ben aslında bildiğin Sun Mengxia değilim. Adım Shenfei. Senin Sun Mengxia olup olmaman umurumda bile değil. Ben seni istiyorum. Shenfei. Çok mutlu oldum Tang Ziling. Senin bu zamandaki sıradan insanlardan farklı olduğunu biliyordum. Neyin var? Bir gün gidecek misin? Beni ve yavruyu bırakıp gidecek misin? Bilmiyorum. Ama gitmeni hiç istemiyorum. Her ne kadar annem ve babamı çok özlesem de ancak seni ve Fubao'yu arkada bırakamam. Hep sizinle kalmak istiyorum. Aslında açıklanamaz bir şekilde Sun Mengxia'nın bedeninde yeniden doğdum. Bu yüzden bu dünyadan ayrılmayacağımı düşünüyorum. Gerçekten mi? Evet. Üstelik orada laboratuvarım havaya uçmuştu. Gelecek dünyadaki benden muhtemelen geriye hiçbir şey kalmadı. Nasıl geri dönebilirim ki? Eğer bir fırsat olursa, senin geldiğin o dünyayı görmeyi çok isterim ve gerçek kayınpederimle, kayınvalidemle tanışmayı. Umarım o gün bir gün gelir. Efendim, bir ordu buraya saldırıyor. Yoksa Sui Jianjun'un adamları mı? Gui Jianjun'u tanıyorum. Onlara benzemiyorlar. Kaç kişiler? Öncü birlik çok kalabalık. Fakat asıl güçleri hala dağın eteğinde olmalı. Dük Tank olmasın sakın. Muhtemelen o. Fakat onun burada ne işi var? Dük Tank denen o yaşlı tilki gerçekten asla pes etmiyor. Tang Ziling, bu iç savaşı bir an önce bitirmek istemez misin? Tabii ki isterim. Öyleyse Dük Tang'in işini burada bitirelim. Hanımım, sadece üçümüz o suçluyu nasıl yakalayacağız? Hazırladığım alanda üretilen sinir gazı var. Görünüşe göre bu işimize yarayacak. Wu'dan bugün sana tek başına
100 kişiye bedel bir kahraman olmayı öğreteceğim. Nasıl gidiyor Wu'dan, anladın mı? Anladım hanımım. Sadece hava biraz sıcak. Biraz dişini sık, hemen başlayalım. Pekala. Neler oluyor? Olamaz. Dumanda zehir var. Ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Hanımefendi, General Kui neredeyse geldi. Güzel. O halde toplanalım ve dağdan inmeye hazırlanalım. Hanımefendi, bu. Peki biz ne olacağız? Evet. Hanımefendi, bizi öylece bırakamazsınız. Artık özgürsünüz. Ama bu, hanımefendi, bize henüz panzehiri vermediniz. Panzehiri verin. Size verdiklerim sadece basit takviye ilaçlarıydı. Vücudunuz için sadece faydalı olacaklardır. Gerçek mi? Bizi kandırmıyorsunuz. Değil mi? Ne alakası var? O ilaçtan ben de efendi de içtik. Hanımefendi de içti. Verdiğiniz paralara gelince onları kabul ediyorum. Beni kaçırmanızın bir bedeli olarak görüyorum. Bu da resmen bir kadın haydutmuş. Teşekkürler hanımefendi. Bu kulunuz bundan sonra asla daha eşkıyalığı yapmayacak. Teşekkür ederiz hanımefendi. Marki, hanımefendi, sizi burada burnunuz bile kanamadan sağ salim saklanırken bulmayı hiç beklemiyordum. General Kui, bu seferberlik sorunsuz geçti mi? Ah sormayın, hem de nasıl. Zannetmiştim ki en azından sert bir çarpışma olur. Gel gelelim öncü birlikler. Çoktan kaçmış gitmişti. Üstelik gelirken yolda. Beklenmedik bir şekilde Tang Zizhong'nin asi birliğiyle karşılaştım. Öyle mi? Gerçekten mi? Tahmin et ne oldu? Hepsi yerde baygın yatıyordu. Sanıyorum ki bu dağlardaki yiyeceklerden yiyince hepsi zehirlenmiş. Uzun lafın kısası, tek bir askerimi feda etmeden hepsini tek seferde yakaladım. Bu tamamen karım sayesinde oldu. General Kui gerçekten harika bir iş başardı. Bu durum sanırım o meşhur hiç çaba harcamadan zafer kazanmak olsa gerek. İltifatınız için teşekkür ederim hanımefendi Tang. Kapıda atlar hazır. Lütfen ikiniz de benimle birlikte Yuzhou şehriye geri dönün. Pekala. Teşekkürler General Kui. Lanet olası Tang Zizhong, benim Yuzhou şehrimi resmen mahvetti. Eğer bu çocuk fark ederse, onun önceden topladığı tüm haram paraları gizlice başka yere aktardığımı, herhalde daha da sinirlenirdi. Zamanı geldiğinde bütün o parayı anneme vereceğim. Küçük Fubao. Fei Fei. Yavrum, annen seni çok özledi. Anne ben de seni çok özledim. Annem bir daha seni asla bırakmayacak. Veliaht Prens Hazretleri, Asi Tang Zizhong'u yakaladık, ele geçirdik. Birlik hemen arkada geliyor. Sen aslında kimsin? Tang Zizong, da beni oyuna getirmeye nasıl cüret edersin? Ne demek istiyorsun? O zamanlardaki o Xianbei prensesi ayarlayan sendin değil mi? Ne? Sen yoksa. Eski imparator Chu Chengyan müsün? Tang Zizhong, sen ne saçmalıyorsun? Dur bir tahmin edeyim. Ne zaman böyle haince isyankar düşüncelere kapıldın? Söyle bakalım,
Gerçek Tang Zizong nerede? Ben Tang Zizhong'i am. Değilsin. Fakat yüzüne bakınca biraz Tang Gany'e benziyorsun. Sanırım onun soyundansın. Gerçekten Chu Chengyan müsün? Bak şu işe. Bir çocuğa dönüşmüşsün. Yoksa gerçekten efsunlarla. Yeniden mi gençleştin? Tahminim doğru çıktı. Sen gerçekten o zamanki kötü soydansın. Kötü soy mu? Gerçekten gülünç. Sadece Lady Wang'ın doğurduğu çocuk mu? Dük Malikanesi tarafından kabul edilebilir. Aşağılık biri ha? Peki şuna ne demeli? İşte o, aşağılık dediğin adam. Hepinizi parmağında oynattı. Senin şu dayı hanedanı ünü neredeyse yerle bir ediyordum. Benim büyük hanedanlığımı yıkmak mı? Çok komik doğrusu. Chu Chengyan, eğer reenkarne olmasaydın, o beceriksiz imparator oğlun benimle boy ölçüşebilir miydi? Korkarım şu an, senin Chu hanedanlığın çoktan el değiştirmiş olurdu. Kardeşim Fubo gerçekten de imparator büyük babam mı? Annenin statüsü göz önüne alındığında hayatta kalabilmiş olman benim sana olan merhametim sayesindedir. O sadece bir kadındı. Sen, Liu Chenji'nin suçları, onunla ne ilgisi vardı? Ona neden bunları yaptınız? Neden? Xianbei halkı onu kaçırdı. O acılar içinde yok olup gitti. O gün, yemin ettim, intikam alacağıma, Büyük Yu hanedanlığındaki herkesten bedelini alacağıma, senin Chu hanedanlığını devirmek istiyorum, onu annemin mezarına kurban edeceğim. Liu Chenji suç işledi. Onun kızı olarak Liu Shangjun sadece bey diye sürgüne gönderildi. Şikayet edecek ne var? Evet, şikayet edecek bir şey yok. Bu yüzden ben de senin oğluna aynı şekilde davranıyorum. Tang Ziling, hiç haberin yoktu, değil mi? Küçücük bir çocukken bana durmadan baba diyordu. Ben ise ona kendi ellerimle zehir içiriyordum. Bundan ne kadar keyif aldım bilemezsin. Bilmiyorsun, hastalığı nüksettiğinde acıdan kıvranıp bana baba diyordu. Kendisini kurtarmam için yalvarıyordu. Maalesef saray hekimlerinin hepsini satın almıştım. Hiçbiri gerçeği söyleyemezdi. Cihan İmparatoru olsan ne yazar? Her şeyi nasıl da senden gizlemeyi başardım. Chu Chengyan, eğer o küçüğün henüz bir yararı olmasaydı, onun şimdiye kadar yaşamasına izin verir miydim sanıyorsun? Öyle olsa bile ne değişir? Bu hayata yeniden geldim. Gökler Chu hanedanını gözetiyor, seni yani Chu Chengyan'ı koruyor. Sen göklere karşı nasıl durabilirsin? Demek 6. amcam geçmişte bu kadar büyük acılar çekmiş. Birilerini çağırın ve Düktang'ın işini bitirin. Sorgulanması için Çanganya götürülmeyecek mi? Veliaht Prens, bugün sana bir şey daha öğreteceğim. Kararlı olmalısın. Sakın baban gibi tereddüt içinde kalma. Hadi gidelim. Yu Malikanesi'ne dönüyoruz. Halledecek başka işlerim de var. Anne, sana harika bir sürprizim var. Nasıl bir sürprizmiş? Bu böyle gizemli gizemli. Kesinlikle hoşuna gidecek bir şey. Hemen seni oraya götürüyorum. Efendim, her şey yerli yerinde. Yusuf Kralı fark etmedi değil mi? Henüz ruhu bile duymadı. Güzel. Arkanı temizle. Paraları alanın Düktang olduğunu sanmasını sağla. Nöbetçi Dik, kimsenin bizi rahatsız etmesine izin verme. Emredersiniz efendim.
Yavru, bunların hepsi gerçekten gümüş mü? Evet. Bunların hepsi senin için hazırladığım hediyeler. Benim canım oğlum. Ama bunlar çok fazla değil mi? Anne, hediyeleri beğendin mi? Beğendim tabii ki ama. Bu kadar para nereden geldi? Yavru, sakın bunları çalmış olma. Bu 4. prens denilen herif benim görev sürem boyunca yasa dışı yollarla servetine servet katmıştı. O zamanlar sesimi çıkarmamıştım. Ama artık buna göz yumamam. Tabii ki hırsızlık değil. Bu sefer imparatorun Dük Tang'ı yakalamasına yardım ettiğin için tüm bunları ailemize ödül olarak verdi. Güzel. Öyleyse bu parayı gönül rahatlığıyla kabul ediyorum. Bunları ileride evleneceğin zaman kullanırız. Anneciğim, lütfen parayı hemen topla ve gizli boyutuna sakla. Pekala. Boyuta gönderiliyor. Anneciğim bu nedir? Bu kitabın anlattığı yer tam olarak Yuzhou şehri. Ancak bizim zamanımızda Yuzhou şehrin adı böyle değildi. Oraya imparatorluk şehri denirdi. Yani ülkenin başkentiydi. Yavru, dünya işte böyle görünüyor. Bizim Büyük Yu Hanedanlığı dışımızda daha pek çok ülke var. Bak, Büyük Yu Hanedanlığı tam bu konumda bulunuyor. Gerçekten de koca bir horoza benziyor. Gelecek nesillerin Hua ülkesi şekil olarak koca bir horozu andırır. Fakat Büyük Yu Hanedanlığı henüz horozun baş kısmına sahip değil. Bu horozun başı olan kısım zaten ilk Xianbei'nin toprakları değil mi? Anlaşılan o ki gelecekte Xianbei bizim Büyük Yu Hanedanlığı'ya bağlanacak. O halde Xianbei'ye saldırmaya devam etmek gayet doğal bir durum. Xianbei topraklarını geri aldıktan sonra orayı bizim Büyük Yu Hanedanlığı'nın ambarı yapabiliriz. Geri almak mı? O topraklar zaten başından beri bizim ailemizin de. Pekala. Siz ne derseniz o olur. Büyük baba imparator. Veliaht Prens, cephedeki genç General Lu'ya haber gönder. Elini çabuk tutsun. Efendim, başkente dönmek için yola çıkıyoruz. Gidelim öyleyse, evimize dönüyoruz. Seni küçük bücür, demek gizlice kaçmaya cüret ettin, gerçekten cezalandırılmayı hak ediyorsun. Bu yolculuk sırasında çok fazla kazanımım oldu. Siz şimdilik çekilebilirsiniz. Küçük Fubao ile konuşacaklarım var. Majesteleri neden küçük Fubao'dan bu kadar çok hoşlanıyor? Emredersiniz. Küçük Fubao, ölümle pençeleştiğim o zaman, gösterdiğin o gidişatı değiştiren tavrın, küçük bir çocuğun yapabileceği bir şey değildi. Bana dürüstçe söyle, yoksa sen, önceki imparator babamın reenkarne hali misin? Aynen öyle. Ben senin babanım. Yani Chu Chang'an. Peki, nasıl gençliğinize geri dönebildiniz? Yoksa ölümsüzlük yolunda çalışmak gerçekten işe yarıyor mu? Bundan sonra imparatorluk ailesi için şöyle bir kural koy. Kimse ölümsüzlük peşinde koşmayacak. Ne yediği belirsiz hapları yutmayacak. Ama siz başardınız. Neden bizim önümüzü kesiyorsunuz? Bilmiyor musun? Ben o haplar yüzünden artık yoktum. Neden yeniden doğduğuma, neden önceki hayatımı hatırladığıma gelince, belki de kader beni korudu. Gerçekleşmemiş dileklerim olduğunu biliyordu. Peki, gerçekten bir gizli tarif yok mu? İnsanın defalarca hayatta kalmasını sağlayacak. Ne saçmalıyorsun? Gizli tarif mi? Neden böyle olduğunu, inan ben bile anlamadım. Anlaşılan, bundan sonra küçük Fubao'ya daha iyi davranmalıyım.
Onu yavaş yavaş etkilemeliyim. Vaktim gelip çatacağında, babam herhalde kıyamayıp, Sadık oğlundan gerçeği saklamaz. Önümde daha 20-30 yıl var, küçük Fubao'nun gönlünü alabilirim. Kısacası bu durum aramızda kalsın. Ayrıca Tang Ziling'in soyadı da değişmeli. Vedası prens unvanı da ona verilmeli. Gelecekte onun yerine ben geçeceğim. Majesteleri emri çoktan hazırladı bile. Bayan Shen, bu sefer büyük bir başarı gösterdi. Bu yüzden Tang Ziling'e prens unvanını vermek en doğal hakkıdır. İşte şimdi doğru düzgün hareket etmeyi öğrendin. Prens Rong, imparator kimliğimi resmen kabul etti. Harika. İmparator senin Xianbei soyunu sorun etmiyor. Pekala. Karnım acıktı. Hadi beni yemeğe götürün. Seni küçük obur. Tamam. O zaman 3 kişilik ailemizle güzel bir yemek yiyelim. Gelin bakalım.